Efendim bir kez daha selamlar. Yine çok keyifli bir keşif yolculuğuna başlamak üzereyiz ve ülkemizin cennet köşelerinden birisi olan Göcek'teyiz bugün. Rixos Oteller grubunun butik 5 yıldız özelliğiyle ayrıcalıklı bir tatil ortamıyla misafirimizi bekleyen Rixos Premium Göcek tesisini keşfedeceğiz. Ben aslında uzun zamandır buraya tekrar gelmeyi planlıyordum ama bugüne kısmet oldu. Gerçekten sizlere sunmak için, sizlere Rixos Premium Göcek'i anlatmak için oldukça heyecanlıyım. Çünkü öne çıkan çok güzel özellikleri var. Öncelikle butik 5 yıldız ifadesini neden kullandığımı anlatmak istiyorum size. 175 dönümlük geniş bir arazide, doğayla iç içe bir arazide sadece 193 odasıyla, yani son derece rahat, son derece relax, kalabalıklara karışmadan artı 13 yaş konseptinde özellikle balayı çiftlerimizin ya da eşiyle beraber kaliteli tatil yaparak, iyi hizmet alarak, Rixos'ların premium konseptinde konaklayarak ve aynı zamanda Göcek'in doğasının ve koylarının, denizinin tadını çıkartarak tatil yapmak isteyen misafirlerimize bu oteli öncelikle işaretlemek ve birazdan yine her zaman yaptığım gibi filtresiz ve gerçek görüntülerle anlatarak size bütün bu söylediklerimi özetlemek istiyorum. Tabii ki Rixos Premium Göcek'te tatil yapmaya karar verirseniz bizler tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak değerli rezervasyonunu memnuniyetle bekliyor olacağız. Öncelikle videoyu izlemeye başlarken beğeni ve abone tuşuna basarak YouTube kanalımda destek olmanızı ve Rixos Premium Göcek'te tatil yapmaya karar verirseniz de değerli rezervasyon için aşağıdaki açıklama kısmında bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşmanızı önemli rica ediyorum. Ve Rixos Premium Göcek'i keşfetmeye her zaman yaptığım gibi lobi resepsiyon alanından başlamak üzere girişe doğru yönleniyorum. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Rixos Premium Göcek'e hoş geldiniz diyerek tesisi sizinle tanıştırmak üzere lobi ve resepsiyon alanından başlayan bir keşif yolculuğuna çıkmak üzereyiz. Sabah erken saatler ve ben size otele tatil için geldiğinizde sizleri bekleyen ilk bölümü göstermek ve ambiyansı hissettirmek için kısa bir sunum yapacağım. Tabii ki daha giriş yapar yapmaz son derece serin, son derece keyifli bir atmosfere girdiğinizi anlayacaksınız. Ve burada tatlı atıştırmalıklar, lokumlar, çikolata, limonatalar, serinletici içecekler sizlere hoş geldiniz demek için bir ikramla başlıyor. Bunun dışında Rixos Premium Göcek'in lobi resepsiyonuna girdiğinizde aslında otelin genel atmosferini, genel yapısını, ambiyansını hissedeceğiniz bir bölüm oluşturulmuş. Resepsiyon alanı son derece butik, son derece sıcak. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin herkese. Eğer Göcek'teyseniz başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Rixos Premium Göcek imzasıyla resepsiyon arkadaşlarım sizi karşılayacaklar. Tabii ki oda işlemlerinizi yaparken burada beklemek yerine rahat koltukları tercih edebilirsiniz. Asistan arkadaşlarımız sizi karşılayacaklar, giriş işlemlerinizi yapacaklar, otelle ilgili bilgi verecekler. Hatta şöyle bir enstantane göstermek istiyorum. Bakın burada otelin genel krokisi ile ilgili bir bölüm hazırlanmış. Misafirlerimiz koltuklarında otururken içecekleri, çikolataları ikram edildikten sonra otelle ilgili brief veriliyor. Hem Rixos Premium Göcek'le hem de Pride by Rixos'la ilgili sunumlar yapılıyor ve sonrasında biz de size bu alanları kısaca gösterdikten sonra keşfine devam etmek üzere bahçeye çıkacağız. Bu arada tabii ki yine gün içerisinde lobi alanında özellikle giriş çıkış yapan misafirlerimize hizmet vermek üzere bir bar bölümü hazırlanmış. Bu bar bölümünde alkollü ve alkolsüz içecekler sizlere çayınız, kahveniz veya meşrubatlarla beraber anlık olarak hazırlanıp sunuluyor. Yine daha ilk bölümdeyken Rixos Premium Göcek'te içecek konseptle ilgili fikir sahibi olacağınız güzel sunumlarla karşılanacaksınız. Hem premium marka içecekler hem güzel kahveler, aynı zamanda şişe meşrubatlar, şişe bira gibi sunumlar daha buradayken başlıyor. Merak eden misafirimize bunu ifade etmek isterim. Kolay gelsin, günaydın. Şimdi daha güzel bir alana çıkacağız. Oda işlemlerinizi yaptık, karşılamanız tamamlandı ve tesiste tanışmak istiyorsunuz. Çıkıp kısa bir yürüyüş yapmak istiyorsunuz ve sabah saatlerinde bunu sizinle beraber yapmak üzere çok güzel bir bahçeye çıkarak Rixos Premium Göcek keşfimize ilk adımlarımızı atalım istiyorum. Ve yine çok güzel, çok butik, kendinizi özel hissedeceğiniz, kalabalıklardan arınmış, doğayla iç içe çok şık bir teras alana çıkıyorsunuz. İsterseniz odanızın hazırlanması yakınsa süre olarak çayınızı, kahvenizi, sigaranızı, kokteylinizi içmek için buradaki rahat koltukları da kullanabilirsiniz. Ve tekrar diyorum, daha bu alandayken Rixos Premium Göcek'in genel ambiyansını size sonuna kadar hissettiren bir lobi resepsiyon alanıyla karşılaşmış olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi buradan devam ederek odaların arasından sahile doğru ilerleyeceğim ve tüm hizmet alanlarını sabah erken saatlerde kısa bir keşif turunda sizlere göstereceğim. Tabii ki gün içerisinde hem odalar keşfimiz, hem barlar, hem restoran sunumlarını ayrı ayrı anlatacağız. Sonra Sacred Beach'e gideceğiz. Otelin plajını göstereceğiz size. Plaja gidip gelirken yaşanan o güzel deneyimi anlatacağız.
ve Rixos Premium Göcek'teki tatilinizi nasıl keyifle devam ettirebileceğinizi ifade etmeye çalışacağız. Lütfen videonun bu bölümünde YouTube kanalımızın algoritmasının daha ön planda misafirimiz sunumlarımızı hızlandırması için beğeni ve abone tuşlarına basmayı ihmal etmeyiniz. Ama daha önemlisi bizim bu sunumlarımızın esas amacı Rixos Premium Göcek rezervasyonunuzu tatil ekibimizden yaptırmanız. HSS Tur'un acentesi olarak Rixos Premium Göcek rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz efendim. Buyurun devam edelim. Rixos Premium Göcek'te keşfimiz başladı. Lobi resepsiyonundan çıktık. Biraz giriş yaptık güzel ağaçların gölgesi altında. Ve oda bloklarının arasından geçiyoruz. Birazdan havuzların olduğu yere ve sahile kadar ilerlemiş olacağız. Daha buradayken odaların bulunduğu blokları şöyle bir göstermek istiyorum. Tabii bu tesisin yapım yılı çok eski. Rixoslar sonradan alıyorlar ve gerekli otel konseptini oluşturuyorlar. Ve ilk yapıldığı dönemden itibaren tesisin doğayla uyumlu olması konusunda özel bir ihtimam gösterilmiş. Gördüğünüz gibi hem renk armonisi olarak hem blokların dış kaplamaları anlamında taş ve ağaç kaplamalı bloklar bunlar. Ve sadece 2 katlı bloklar. Yüksek blok göremezsiniz. Bloklar arasında son derece mesafeler var. Otelin tekrar söylüyorum butik 5 yıldız atmosferinin sonuna kadar yansıyacak bir görüntü var burada. Neredeyse kendi evinizde, kendi villanızda kalıyormuşçasına burada konaklama yapabilirsiniz diyorum. Şimdi sabah saatler çok kalabalık olmadan isterseniz sahile kadar ilerleyelim. Özellikle Turkuaz Ana Restoran'daki kahvaltı büfesinden biraz bilgilendirmek istiyorum. Ve Rixos Premium Göcek keşfimizi bu şekilde devam ettirmiş olalım. Buyurun lütfen. Rixos Premium Göcek keşfimiz devam ediyor. Şimdi odaların olduğu bölümleri gösterdikten sonraki gerçekten nefis, çok doğal bir atmosferde bulunan blokların arasından geçip havuzların olduğu yere geldik. Sırayla tüm alanları göstermeye çalışacağım size. Sabah erken saatler, tabii misafirlerimiz daha yeni kahvaltıya gelmeye başladılar. Saat şu anda 7.30 ve ben sizler Rixos Premium Göcek'e geldiğinizde hani ilk başta söyledik ya, şöyle bir yürüyüş yapıp oteli keşfetmek isteyeceksiniz. Bu sırada neler göreceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Ve odaların olduğu blokların arasından geçtiğinizde 2 parçalı, 2 bölümlü havuz sizi karşılıyor. Burada tabii havuzların kendi içinde özellikleri de var. Birincisi şu anda gösterdiğim havuz tatlı su havuzu ve denize doğru olan diğer havuzda tuzlu su, deniz suyu havuzu. Dolayısıyla misafirlerimiz dilerlerse deniz suyu keyfini buradaki büyük havuzda çıkartabilirler. Etraflarında farklı konseptlerde şezlonglar var. Bakın mesela şuradaki şezlonglar yatak minderli şezlonglar. Hemen onların başucunda, etrafında mini pavilyonlar var. Yine dekoratif gölgelendirilmiş alanlar var. O alanları da yine tüm misafirlerimiz kullanabiliyorlar. Hemen arkasında Anjana Spa var. Anjana Spa biliyorsunuz tüm Rixos'larda çok donanımlı, gerçekten titizlikle hazırlanmış spa merkezinin, profesyonel bir ekibin hizmet verdiği spa merkezinin marka ismi. Dolayısıyla Anjana Spa ile ilgili görüntüler paylaşmaya çalışacağım size. Ama şimdi sahile kadar olan yürüyüşümü tamamlamak istiyorum. Havuzlardan bahsetmek istedim ve bu anlamda hem tuzlu su havuzunu hem tatlı su havuzunu da size göstermiş oldum. İsterseniz yavaş yavaş dönelim ve Turkuaz isimli ana restorana hoş geldiniz demek üzere. Bakın hemen karşımızda yine dış kısmı doğal malzemelerle kaplanmış, görüntü olarak da doğallığını koruyan ana restoran bloğunda size sabah kahvaltısı sunumuyla ilgili fikir vererek aslında ana restoranı tanıştırmak istiyorum. Tabii ki akşam saatlerine tekrar geleceğiz buraya ve otelin ana restoranındaki akşam büfesinin sunumunu da göstereceğiz. İsterseniz kahvaltıyla başlayalım. Buyurun. Burada hemen belirtmek isterim ki Turkuaz'a giriş yapmadan önce son anda gördüm, aklıma geldi. Rixos Premium Göcek engelli misafirlerimiz için tüm olanaklara sahip bir tesis. Zaten düz ayak bir tesistir burası. Az önce yürüyüş yoluna itibaren sizler de bu görüntülerle zannediyorum ifade etmiş oldum. Ama bunun dışında engelli misafirimizin ihtiyaç duyacağı havuza giriş aparatları yine havuzların etrafında bulunmakta. Yine handikap odalar mevcut. Yani engelli misafirlerimizin Rixos Premium Göcek'te çok rahatlıkla gezintiler yapabileceklerini, tekerlekli sandalye kullanabileceklerini ben ifade etmek isterim. Bu da bir ek bilgi olarak aklınızda bulunsun diyorum ve tekrar şimdi Turkuaz'a giriş yapmak üzere ilerliyorum. Sabah erken saatler Rixos Premium Göcek'teyiz ve sizi otelin kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin açık büfe olarak sunulduğu Turkuaz isimli restorana tanıştırmak istiyorum. Yine otelin genel yapısına uygun olarak son derece kompakt ve son derece butik tarzda bir ana restoran olduğunu söyleyebilirim. Her şey elinizin altında. Akşam saatlerinde de burada akşam büfesini görüntüleyen bir çalışma yapacağız. Ve bu anlamda sizler hem büfe sunumlarını hem de oturma alanları ile ilgili
fikir vermiş olacağız. Tabii Turkuaz restoran dışında Rixos Premium Göcek'te alakart restoranlar da var. Onlardan da bahsedeceğiz. 24 saat açık olan Peoples bunlardan bir tanesi. Birazdan hatta oraya geçeceğim. Onun dışında 3 tane de deniz mahsulleri İtalyan ve teppanyaki, şovlu, uzak doğu, Asya yemeklerini sunan alakart restoran seçenekleri de mevcut. Bunlardan ayrıyeten bahsedeceğim ama şimdiki konumuz sabah saatleri. Siz otele giriş yaptınız. Şöyle bir turlamak istediniz. Bu arada kahvaltı almak istediğinizde işte sizi bekleyen alan burası ve büfe sunumları ilgili fikir vermek adına çok kısa bir tur atalım. Akşam yemeğinde Turkuaz ana restoranda bir kez daha sizlere yemek sunumları ilgili fikir vereceğim. Buyurun lütfen. Evet. Burada çok güzel sabah saatlerinde kokusu ve sizi çağıran ekmek büfesi, simit büfesi ve poğaçalar var. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın, teşekkür ederim. Elin Hanım krep yapıyor. Yine yumurtalar da burada, göz yumurtalar. Omlet isterseniz bu tarafa gelmeniz lazım. Burada sebze soteler var. Burada poşe yumurta kısmı. Omletinizi istediğiniz malzemelerden seçerek hanımefendi sizin için elinize sağlık, günaydın, hazırlayacak. Bakın bu tarafta ızgaralar var, sosisler, sucuklar, gayet güzel Ege böreği var, peynirli otlu börek var, öyle diyelim, Ege böreği. Hani otlu börekleri genelde öyle anlatırız ya. Bu tarafta sıcak sunumlar var. Hemen arkamızdaki bölümde peynirler, zeytinler, petek bal, kaymak, artık nasıl arzu ederseniz kahvaltı tabağınızda oluşturmak için kısa bir sunum yapmaya çalışıyorum. Size Turkuaz restoranı tanıştırmak için aslında girdim. Burada esas vermeye çalıştığım mesaj buradaki sunumun ne kadar kolay kullanımlı olduğu. Gerçekten çok kompakt bir yapısı var. Hemen bu bölümde oturma alanları ve teras kısmıyla kısaca gösterelim. Akşam saatlerinde tekrar burada olacağız. Bakın sabah saatlerinde burada Gülnaz Hanım size güzel gözleme yapıyor. Kaşarlı, peynirli. Hem kaşar var, hem beyaz peynir var, hem maydanoz mu var Gülnaz Hanım? Maydanoz var, patates var. Patates de var. Ha, Evet. kolay gelsin. Patatesli var. Tamam. Hemen karşıda Ayşe Hanım'ın yine kolay gelsin. Dün akşam saatlerinde tanışmıştık ve Alican şefim Günaydın. nihayet tanıştırma imkanımız oldu. Hoş geldiniz. Eksekutif şefimiz. Burada zaten çok deneyimli, muazzam bir ekip var. Akşam saatlerinde özellikle akşam büfesi ilgili sunumları yaparken bunu biraz daha detaylı göstermeye çalışacağız. Ama şu anda Alican şefim müsaadenizle şöyle bir otele misafirimiz yeni giriş yaptıklarında Tabii ki. kahvaltıya geliyorlar ya, bir gösterelim istedik. Tabii ki. Bu arada biz çok teşekkür ederiz. Biz Bu şekilde tanıttığımız için büfemizi, otelimizi. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bize burayla ilgili söylemek istediğim çok özel, hani şu kısmıyla alakalı ben bilgi vermek istediğiniz bir durum var mı? Siz daha önceden de söylediğiniz gibi otel zaten butik bir otel. Evet. Çok büyük bir büfemiz olmadığı halde tamamen ev yemeklerine yönelik, tamamen yenilebilecek olan ürünlere yönelik hazırlıklarımız ve pişirmelerimiz, sunumlarımız oluyor. O yüzden herkesi buraya bekleriz. Son derece kompakt. Akşam saatlerine Evet. tekrar geleceğiz. Tamam. Ayşe Hanım günaydın. Günaydın. Neler yapıyor? Oo, bir dakika. Orada özel bir şey var. Tahinli pide mi? Bir gösterebilir miyiz? Şöyle ben hemen tabağımı uzattım bu arada. Çok güzel bir taş fırın var. Yok olur mu? Ne demek? Bakar mısınız? Bu tahinli, ballı, fındıklı pidemiz. İsterseniz burada vallahi enfes mantarlı peynirli pideler var, simitler var ve hepsi burada fırından çıkıyor. Akşam saatlerinde de burada güzel sunumlar var. Ayrıyeten gelip anlatacağız. İsterseniz tost da yapabilirsiniz. Günaydın. Tekrar kolay gelsin. Sağ olun. Hadi devam edelim turumuza. Sizi Turkuaz'la tanıştırmış olduk. Turumuz devam ediyor. Az önce havuz alanını göstermiştik. Sonra Turkuaz'ı gösterdik. Sahile doğru gideceğiz. Peoples'tan bahsetmek istiyorum size. Tesisin kalbi olan ve 24 saat açık bir alakart var orada. Bu arada tabii ki Bedir Rahmi'den de bahsedelim. Bedir Rahmi salonu özellikle toplantı ve konferans grupları olduğunda veya burada konaklayan misafirler toplantı salonuna ihtiyaç duyduğunda kullanılan çok amaçlı bir salondur. Aklınızda bulunsun. Böyle güzel bir peyzaj eşliğinde havuzların yanından şöyle dönüp sahile doğru ilerleyeceğiz. Bakar mısınız yolun güzelliğine? Gerçekten tesisin doğayla ne kadar iç içe olduğu konusunda zannediyorum siz de benimle hemfikirsiniz. Sahile doğru yaklaşırken burada bir es vermek istiyorum. Sabah çok erken saatler. Tabii ki birazdan pool var açılacak.
Hemen arkamızdaki Nox Bar açılacak ve bunlar gün boyunca gece saatlerinde, akşam saatlerinde de misafirlerimize hizmet vermek üzere premium marka içeceklerin dahil olduğu özel kokteyl hizmetlerinin verildiği barlar olarak misafirimizi karşılayacak. Aynı zamanda mesela hemen şöyle benim karşımda en azından konumunu göstermek adına size İtalyan alakartı olan La Oliva'dan bahsetmek istiyorum. Bunların da akşam saatlerinde aktif olan yani hazırlanmış hallerini ve gündüz saatlerindeki bar sunumlarını ayrıyeten göstereceğim. Şu anda saatimiz 7:45 ve sahile kadar yürüyerek tesiste sizi tanıştırmaya devam etmek istiyorum. Buyurun. Geldiğimiz yer az önce bahsetmiştim Nox Bar'ın ve aynı zamanda tesisin sahnesinin özellikle akşam saatlerinde canlı müzik programları Rixos Premium Göcek'in vazgeçilmez aktivitelerinden birisi. Bu anı göstermek istedim. Akşam saatlerindeki hazır haliyle ve misafirlerimizin müzik dinlerken bir taraftan da Nox Bar'dan içeceklerini alırken ambiyansı tabii ki ayrıca göstereceğim. Ama hani bu yürüyüşümüz sırasında sizler de sabah tesise geldiniz. Şöyle yürüyüş yaparken karşılayacak, tanıştıracağımız yerlerden birisi olarak bu anı göstermek istiyorum. Ve hemen onun yanında da Peoples'a giriş yapacağımız alanı göstererek turumuza devam edebiliriz. Canlı müzik sahnesi ve Nox Bar'ın yanından sahile doğru birkaç adım attığınızda evet marinaya gelmiş oluyorsunuz, sahile gelmiş oluyorsunuz. Ama burada sizleri bekleyen People's Alakart restoranından bahsetmeden olmaz. Tesisin en önemli, en keyifli noktalarından Alakart restoranından bir tanesi burası ve konsepte dahil olarak hizmet veriyor. Hiçbir ekstra ücret ödemeden tamamen Rixos Premium Göcek'in konsepti dahilinde aynen diğer Rixos otellerde olduğu gibi Peoples'ta gündüz menüleri, akşam menüleri ve gece menüleri ayrı ayrı konseptlerde misafirlerimize ücretsiz olarak sunuluyor. Tabii ki sadece akşam menüleri için yani saat 19 ila 22 arasındaki sunum için, akşam yemeği sunum için bir rezervasyon yaptırmanız gerekecek. Bunun da sebebi sınırlı sayıda oturma alanı olduğu için hani bir gün önceden ben Peoples'ta akşam yemeği almak istiyorum diye bilgi verirseniz arkadaşlarımıza onlar size burada masanızı ayırıyorlar. Ama hiçbir ücret ödemeden bakın ne kadar güzel bir ortamda size menüler sunumunu göstermek istiyorum. Çok orijinal bir dekorasyonu var. Konumu zaten çok güzel. Yemyeşil bir bahçe içerisinde. Marina'ya birkaç adım mesafedeyiz. Bu arada karşıda Teppanyaki Alakart restoranı gördünüz. Onlardan ayrıyeten bahsedeceğim. Buradaki servis şu şekilde bir karekotla size sunuluyor. Gayet orijinal. Bu karekot açıldığında sizlere gündüz saatleri menüleri yani denizden çıktınız, havuzdan çıktınız, sahilden geldiniz. Saat 3'te 4'te bir şeyler yemek istediğinizde çok güzel ızgaralar, pizzalar, hamburgerler, salatalar. Akşam saatlerinde çok daha geniş bir akşam menüsü ve eğlenceden çıkıp geldiğinizde de gece menüleri konsept halinde sunuluyor. Ama lütfen unutmayın bunların hepsi ücretsiz. Sadece akşam menüsü için rezervasyon yaptırmanız da fayda olacaktır. Ha bu arada unutmadan az evvel Turkuaz Ana Restoran'da kahvaltı sunumu göstermiştim size. İsterseniz Peoples'a da kahvaltı alabiliyorsunuz. Ancak bunun için rezervasyon yaptırmanız ve belli bir miktar küver ücreti, servis ücreti ödemeniz gerekiyor. Yani sabah kahvaltı servisinde olduğunu ama Peoples konseptiyle ilgili olarak sadece kahvaltı bölümünün şu anda ekstra ücretli olarak sunulduğunu belirtmek isterim. Turkuaz'da açık büfe kahvaltı zaten konseptle dahil sunuluyordu. Şimdi Peoples'ı bir taraftan da şöyle göstermeye devam ederken tesisin Alakart restoranından da biraz daha bahsedeyim isterseniz. Rixos Premium Göcek'te Turkuaz isimli ana restoran dışında Peoples Alakart restoran ücretsiz olarak hizmet veriyor dedik. Ama karşımızdaki Teppanyaki ve yine Alakart restoranlar konseptinde Daydala balık alakartı ve aynı zamanda bir de İtalyan alakartı var. 3 tane rezervasyonlu ve yine küver ücretiyle, rezervasyon ücretiyle hizmet veren alakart restoranlar var. Bunların sunumlarını ve detaylarını akşam saatlerinde size göstereceğim. Akşam saatlerinde Turkuaz'da açık büfe sunumundan bahsedeceğiz. Örnek göstereceğiz. Sonra alakart restoranları tek tek dolaşacağız. Hatta Peoples'ta da bir akşam yemeği sunumuyla ilgili bilgi ve fikir vermeye çalışacağım. Geldik Marina bölümüne. Rixos Premium Göcek'te başka neler var? Keşfimizde size neler söyleyebiliriz? Bunları göstererek devam edelim. Buyurun. Halihazırda Peoples'a gelmişken menülerden size bahsetmeye karar verdim. Çünkü gerçekten çok keyifli, çok seçkin ve çok çeşitli menüler var. Peoples'ın ortamı itibariyle ki bohem atmosferde çok şık, çok keyifli bir alan ve konumu itibariyle en çok ziyaret edeceğiniz noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Rixos Premium Göcek tatili sırasında. Ve hani az önce bahsetmiştim ya, gündüz menüleri, gece menüleri ve akşam menüleri ayrı ayrı sunuluyor. Size fikir vermek adına, örnek vermek adına mesela şu anda gündüz menüsünü koymuşlar buraya. Siz tabii karekoddan açılarak sizlere sunulan menüyü değerlendirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Çorbalar, salatalar, sandviçler, hamburgerler, arkasını çevirdiğimizde bu gündüz menüsü, makarnalar, pizzalar ve devam ettiğimiz ana yemekler,
işte levrek, ızgara, şefin köftesi, Meksikan barbekü gibi veya tatlı seçenekleri. Akşam geldiğinizde ise biraz daha tabii olayın rengi değişiyor. Daha çok çeşit var. Çorba çeşitleri, başlangıçlar, salatalar veya ana yemeklerde birçok farklı seçenek var. Peoples'ta menülerden bahsettik ama bu bar bölümünden de bahsetmeden geçersek olmaz diye düşündüm. Yine 24 saat açık olan Peoples'ta dilerseniz premium marka içecekleri, kokteyllerinizi ya da meşrubatlarınızı, kahvelerinizi yine konsept halinde alabiliyorsunuz. Bu arada tüm meşrubatlar ve biralar şişe servisi olarak sunuluyor. Ve hani burada bazı alkol içecekleri görebiliyorsunuz ama burada olmayan konsepte dahil olan sunumlar da var. Dolayısıyla premium marka birçok alkol içecek, şişe sunumlarda meşrubatlar, biralar ve kahve sunumlarının çok da kaliteli şarap seçenekleri var. Peoples'ta yemeklerinize eşlik edeceğini belirtmek istedim. Tekrar artık yavaş yavaş Peoples'tan ayrılamıyorum bir türlü ama size iskeleye götürerek Sacred Beach'e giden tekneleri göstermek, keşfimize, turumuza devam etmek istiyorum. Peoples'ı detaylıca anlattığımı düşünüyorum ve Rixos Premium Göce'ye tatile gelen misafirimiz burada bence tatillerin büyük bir kısmını keyifle, lezzetler eşliğinde geçirecekler. Şimdi denize girmek isterseniz ne yapacağız? İşin bu bölümünde tabii çok güzel bir detay var. Burası bir marina. Rixos Premium Göcek'te otelin bulunduğu alandan direkt denize girmeniz çok sağlıklı değil. Çünkü bu kadar teknenin içinde bunu zannediyorum siz de istemeyeceksiniz. Ama Rixos Premium Göcek size Türkiye'de benzersiz bir hizmet sunuyor. Hemen karşımızdaki tepenin arkasında Sacred Beach isimli çok güzel bir plaj var. Ve buradaki misafirlerimiz Sacred Beach'e şurada gördüğümüz bakın Seabass yazan teknelerle veya botlarla diyelim gün içerisinde sabah 8-8.30 itibariyle başlıyorlar. Akşam saatlerine kadar sürekli servis yaparak misafirlerimizin Sacred Beach'ten faydalanmasını sağlıyorlar. Tabii ki videomun içerisinde Sacred Beach'e gideceğiz. Orayı size göstereceğiz. Ve Sacred Beach'te Rixos Premium Göcek'in ultra her şey dahil konsepti devam ediyor. Orada da sunumlar var. Orada da yiyecek içecek servisleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hem bar konsepti anlamında hem sinek sunumlar anlamında Sacred Beach'te gayet güzel bir şekilde misafirlerimiz ağırlanıyorlar ve Göcek'in cennet plajlarından bir tanesinde deniz keyfi yapabiliyorlar. Dolayısıyla aslında Rixos Premium Göcek'te konaklamanızın böyle bir hizmetle farklı bir ambiyansa, farklı bir deneyime dönüştürüldüğünde bahsetmek isterim. Birazdan turumuzu bitirdikten sonra Sacred Beach'e gideceğiz ve o alanı da videomuza ekleyerek sizleri bilgilendireceğiz. Sacred Beach'teki hem şezlong sunumları hem o plajın muhteşem görüntüsü hem de yeme içme sunumlarından bahsedeceğiz. Şimdi sabah yürüyüşümüzün az sahile kadar olan bölümünün sonuna yaklaştık. Birazdan Sport Center'dan görüntüler sunarak tekrar resepsiyon alanına döneceğim ve odalarla ilgili keşfimiz başlayacak daha sonra. Sizlerden ricam buraya kadar olan bölümde Rixos Premium Göcek'te tatil yapmaya karar verdiyseniz lütfen rezervasyon için tatil ekibimize ulaşınız. Aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimizi bırakıyorum. Bizler ETS Tur'un acentesi olarak Rixos Premium Göcek'teki değerli rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız diyelim ve yavaş yavaş dönüşe geçerek birazdan Sacred Beach'te buluşmak üzere turumuza devam edelim. Rixos Premium Göcek keşfimiz devam ediyor. Sahil bölümü ve Sacred Beach'e giden teknelerin kalktığı alanı gösterdik. Şimdi tekrar devam ederken de Exclusive Sports Club'la karşılaştık. Yine Rixos'ların çok donanımlı spor merkezi olarak ifade edin burayı özetle. Ve burada yine profesyonel ekip arkadaşlarımızla eşliğinde gün içerisinde ki birazdan başlayacak sabah stretching programları, yoga programları, fly yoga, spinning, zumba ve benzeri birçok aktiviteyi burada gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaç duyacağınız her türlü olanak var. Fitness çalışmak isterseniz içeride Teknogym marka ağırlık ve pres aletleri var. Hatta isterseniz outdoor jimnastik ve fitness bölümü var. Ve bu alanda size tabii gün içerisindeki programla ilgili bilgiler veriliyor. Sizler hangisiyle ilgileniyorsanız Exclusive Sport Center'da Rixos Premium Göcek'te böyle muazzam bir alanda spor yapmanın tadını çıkartabilirsiniz. Hemen yanda beach volley alanı var. Yine gün içerisinde mutlaka haberiniz olacaktır. Arkadaşlarımız size şu saatte beach volley turnuvamız var diye bilgi vereceklerdir. Ama ortamın sessizliği, doğayla olan uyumu ve buradaki arkadaşlarımızla beraber donanımlı bir spor kulübünün Exclusive Spor Club adı altında, markası altında tüm Rixos'larda öyle giden misafirimiz atılacaklardır. Sizlere beklediğini hatırlatmak isterim. Yavaş yavaş arkadaşlarımız da hazırlıklarını yapmaya başladılar. Zannediyorum birazdan sabah yogasıyla programlarda başlamış olacak. Biz de mesaimize devam edelim. Rixos Premium Göcek'i keşfe devam edelim. Videoyu izlemeye devam ederken sizler lütfen beğeni ve abone tuşlarına basmayı ihmal etmeyin diye bir küçük ricada bulunalım. Buyurun lütfen.
Rixos Premium Göcek keşfimiz keyifle devam ediyor. Şimdi sırada odalarla ilgili sizlere fikir verecek görüntüleri paylaşmaya geldi. Ve sizler tabii beklentinize göre ya da kişi sayınıza göre seçim yapacağınız odalardan örnekler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle odaların bulunduğu blokları dışarıdan göstermek istedim. Tesiste 75 dönümlük bir arazi içerisinde toplam 193 oda var. Sadece 193 oda var. En başta ifade ettiğim gibi burası butik 5 yıldız özelliğini sonuna kadar yansıtan bir atmosfere sahip. Bloklar arasındaki mesafeler zaten ikişer katlı ve doğayla uyumlu renklere sahip bloklardan oluşuyor. Dolayısıyla sizler yürüyüş yaparken de odanıza gelip giderken de bu ferahlığı sonuna kadar hissediyorsunuz. Ve isterseniz odaların iç dekorasyonunu göstermek üzere de hemen bir odaya giriş yapalım. İlk gezeceğimiz oda deluxe kategoride bir oda olacak. Odaların tamamı gördüğümüz gibi bu bloklarda birinci ve ikinci katlar veya zemin ve birinci kat olarak ifade edebilirsiniz. Tamamen doğayla iç içe zaten. Dışarıdan bu görüntüyü aktardıktan sonra dilerseniz içeriden odanın genel özelliklerini, detaylarını anlatmak üzere turumuza başlayalım. Buyurun. Buyurun lütfen. Az önce bu bloğun ön tarafındaydım ve odaların balkon tarafını göstermiştim size. Teras kısmını göstermiştim. Şimdi de giriş bölümündeyken bile ne kadar güzel doğal iç içe, güzel bir peyzaj eşliğinde odalara giriş yapıldığını göstermek istedim. Şimdi şu anda giriş yaptığımız oda deluxe kategoride ve misafirlerimizin Rixos Premium Göcek'te tatilleri sırasında alabilecekleri en baz kategoride oda. En baz kategoride ifadesi sizi yanıltmasın. Son derece lüks, son derece konforlu ve hemen parantez içine belirtmek isterim ki benim gezdiğim, gördüğüm, bildiğim yüzlerce otel içerisinde en rahat, en konforlu atmosfere sahip olan odalardan bir tanesi Rixos Premium Göcek'te. Bunun sebeplerini söylemek istiyorum. İlk olarak metrekare olarak çok geniş bir oda. Toplamda 45 metrekarelik kullanım alanı sunuyor size. Bu bir otel odası için neredeyse standart bir otel odasının 2 katı büyüklükte. Dolayısıyla odaya girdiğiniz zaman o genişliği, ferahlığı ve yumuşacık renk armonisini aynı zamanda bakın ne kadar rahat görünüşlü bir yatak konsepti var. Yatak başucu, ışıklandırmalar, duvar kağıtları, muazzam bir renk uyumu var. Şimdi burada dikkatini çekmiştir. Yatak başucunda ve bu köşelerde mavi beyaz seramikler var. Banyoda da bu bize eşlik edecek. Bu biraz bize denizi anımsatıyor. Rixos Premium Göcek'in yatlarla ilgili o hani ilişkisini, birlikteliğini anlatıyor gibi ben kendime bir ifade edindim. Size de bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü böyle grilerin, kahverengilerin, açık renklerin, beyazların hakim olduğu bir odada mavi beyazlar herhalde olsa denizi ifade ediyordur. Yatak konseptini çok beğendik. Yatak başucu, bu ahşap dekorasyon, hafif kıvrımlı yapısı gayet hoş olmuş. Yine yatağın başucundaki kesonları son derece modern. Odanın genel dekorasyonunun modern tarzda olduğunu söylemek zaten yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tabii bu konuda profesyonel arkadaşlarımız, izleyicileriniz varsa daha net yorumlar yapabilirler. İç mimar arkadaşlarımız özellikle. Ben biraz daha turizmci gözüyle ve misafirlere bilgi vermek anlamıyla çok detaylardan anlamıyor da olabilirim. Kusura bakmayın bunun için. Burada bir kanepemiz var. Yine doğal görünümlü ve öndeki sehpasıyla beraber gün içerisinde çayınızı, kahvenizi içerken rahatlıkla kullanabileceğiniz, hemen karşısındaki televizyon ve televizyon ünitesiyle beraber gayet güzel bir uyum içerisinde. Ona keza duvar kağıtları da öyle. Birazdan balkona çıktığımızda o bölümde rahatlığını size göstereceğim. Bu arada balkon demişken bloklar biliyorsunuz 2 kattan oluşuyor. Zemin katta böyle geniş bir kullanım alanı var. Üst katta biraz daha küçük. Hani balkon demeyelim de Fransız balkon diyebileceğimiz özelliğe sahip kullanım alanı var. O da aklınızda bulunsun. Bunun dışında odanın özelliklerinden tabii öne çıkan bir diğer ayrıntı minibar konsepti. Yine Rixos Premium Göcek'te premium konseptin getirdiği ayrıcalıkla kapsül kahveler, su, çay kahve ikramı, meyve çayları, çerezimiz burada. Hemen soğuk dolabımızı açalım isterseniz. Burada neler varmış onu görmeye çalışalım. Meşrubatlar, bira, çikolata, su ve meyve suları da burada sizi bekliyor. Bunun dışında yine tabii konsept dahilinde ve günlük olarak kullandığınız yerine yenisini yine arkadaşlarımız ertesi gün koyuyorlar. Bir pakette burada cips bırakılmış. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Genel atmosferi zaten siz yorumluyorsunuz. Son derece uyumlu, son derece keyif verici bir ortam. Burada büyük boy bir ayna var ve tabii ki banyodan bahsedeceğiz. Banyo bölümünde yine odanın genişliğini ifade eden, banyoya girdiğiniz zaman da o rahatlığı devam ettiren bir atmosfer var. Burada duvarlar tamamen içeride gördüğümüz mavi beyaz dekorlu seramiklerle kaplanmış. Zemin ise odanın zeminindeki
yine o rahatlatıcı renk armonisiyle kullanılan seramiklerden oluşuyor. Banyo lavabosu çok modern, gayet güzel. Yatak başucu mobilyasıyla uyumunu ben gözlemledim. Hafif kıvrımlı yapıya sahip ve burada Anjana marka buklet malzemeleri kullanılıyor. Yine Rixos'un tüm otellerinde kullandığı yüksek kalitede paraben içermeyen ürünler burada misafirimizi bekliyor. Duş alanı gayet geniş. Burada gördüğünüz gibi sürgülü bir cam bölümle ayrılmış durumda. Bunun dışında makyaj aynası, havlularımız, buklet malzemeleri, ışıklandırmalar dedik ve burayı da şöyle sürgülü kalın bir kapıyla izole edebiliyorsunuz. Hemen karşıya geçtiğimizde de şöyle bu dekoratif güzel masif ahşap dolapları açtığımızda kasanız, kuru temizleme ihtiyacınız olursa kullanacağınız poşetler vesaire orada ve bu bölümü açtığımız zaman da tabii ki bornozlarınız ve terlikleriniz sizleri bekliyor olacak. Dolayısıyla biz Rixos Premium Göcek'te en baz odayı rezervasyon yaptırdığınızda bile ne kadar keyifli bir ortam olduğunu, odanın hem genişlik anlamında hem konfor anlamında maksimum seviyede sizleri rahat ettireceğini söyleyebiliriz. Bu arada kapıyı ben ters taraftan açmaya çalıştım. Şöyle kısaca dışarıya göstereceğim. Bu kapıyı açtığınız zaman bir tel koruyucu var. Sineklerden sonuçta doğal iç içe bir ortamdayız. Orayı kapattığınız zaman ondan da korunmuş olacaksınız. Bahçemizde burada bir ağaç var. Güzel bir oturma grubu var. Biraz yapraklar dökülmüş. Onlar her zaman olacak. Yapacak bir şey yok. Tekrar kapatıyorum. Burayı boydan boya açtığımız zaman da aslında panoramik böyle bahçenin içindeymiş gibi de bir izlenim veriyor. Devasa bir cam alan olması açısından. Tekrar burayı kapatalım. Ve Rixos Premium Göcek'te Deluxe kategoride bir odayı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu anlamda rezervasyon yapmaya karar verdiğiniz bölümdeysek lütfen rezervasyonunuz için aşağıda açıklamalar kısmında bizim iletişim bilgilerimiz var. Tatil ekibimizi arayınız ve ETS Tur yetkili ajansı olarak Rixos Premium Göcek rezervasyonlarımızı bizim yapmamızı tercih ediniz. Bu tercihiniz bizim için gerçekten çok değerli, çok önemli. Ve bir başka odaya geçeceğim şimdi. Oraya geçerken de videoyu beğenip abone olarak izlemeye devam edersiniz. Bizi ayrıca mutlu edersiniz. Buyurun lütfen. Rixos Premium Göcek'te odalarla ilgili keşfimiz devam ediyor. Az önce Deluxe kategoride bir odayı size göstermeye çalıştım, anlatmaya çalıştım ki otelin en sade odasıydı onlar. Ona rağmen ne kadar geniş ve konforlu, ne kadar lüksü değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi daha geniş bir oda göstereceğim. Bu defa Friends Suite isimli bir odayı anlatacağım size. Tabii bu odayı da anlatırken hemen şöyle giriş yaparak, göstererek ilerlemek istiyorum. İki ayrı yatak odasından oluştuğunu ve iki yatak odası arasında bir ara kapı bulunduğunu, diğer yatak odasını birazdan göstereceğim. Birinciyle başlayalım. Her iki yatak odasında kendinden özel banyolarının bulunduğunu, dekorasyon olarak genel renk armonisi, kullanılan malzemeler aslında Deluxe odalarıyla birebir aynı. Ama özellik itibariyle, şimdi tabi biliyorsunuz Rixos Premium Göcek artı 13 yaş misafirleri kabul eden, yani çocuk kabul etmeyen bir otel. Gençleri kabul ediyor ama. Dolayısıyla anne baba ve iki tane genç çocuk var ise, genç delikanlı ya da hanımefendiler var ise o zaman Friends Suite odayı tercih edebilirsiniz. Çünkü burada iki ayrı yataklı ve birazdan göstereceğim ona bir büyük yataklı iki yatak odası. Az önce bahsettiğim gibi iki tane banyo. Tabii ikramları da daha çeşitlendirilmiş, daha artırılmış olacak. Her odanın kendine ait dolapları var. Dolaplarında bornozları var. Şöyle göstereyim siz geçerken isterseniz. Terlikleriyle beraber. İsterseniz bu kapıyı kapatıp odaları birbirinden izole edebiliyorsunuz. Ve ikinci yatak odasına girdiğiniz zaman da ebeveynin kullanımına müsait olan bir büyük yatak. Deluxe odadaki yatak konseptiyle aynı. Çok dekoratif güzel bir yatak başucuyla beraber yastık menüsüyle, ışıklandırmasıyla yine o mavili beyazlı seramikler devam ediyor denizi anımsatan. Çok rahat kanepeleri, televizyon ünitesi, genel dekorasyonun modern tarzda olduğunu ben gözlemledim. Böyle bir yorum yapıyorum. Tabii katılan misafirlerimiz olur, katılmayan misafirlerimiz olur bilemiyorum. Bakın mesela banyoda yine banyo tezgahının da son derece modern olduğunu, ışıklandırmalarıyla, o ovalliğiyle. Duş alanları çok geniş bu arada. Yani odalarda hem Deluxe odada hem burada metrekare kullanımının rahat olması açısından, kullanım alanının geniş olması sebebiyle son derece rahat bir atmosfer sunuyor size. Başka ne söyleyebilirim? Tabii ben çocukları genç olan arkadaşlarımızla beraber misafirlerimiz kullanabilir dedim ama tabii arkadaş grupları da burayı kullanabilirler. Yani mesela 4 kişi geldiyseniz eğer o zaman yine bu odayı alabilirsiniz. 2 tane Deluxe oda almaktansa bu oda bazen biraz daha ekonomik olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Tekrar diyeyim özetle, çok fazla konuşarak da yormak istemiyorum. Friends Suite odalarda 2 tane ayrı yatak odası var. 2 tane ayrı banyo var. Her odanın ayrı banyosu var. Yine seramik zeminli, güzel dekoratif.
Bir bölümde 2 ayrı yatak, diğer bölümde bir tek yatakla misafirimize sunuluyor. Aklınızda bulunsun. Bu odaları da rezervasyon için değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben de size burada bu sunum yaptığım için bu rezervasyon tercihinize de zannediyorum tatil ekibimizi tercih ederek aşağıda iletişim bilgimiz var zaten. Rixos Premium Göcek rezervasyonunu bizden yaptırırsınız diye umuyorum, rica ediyorum. Bütün bu çalışmaları bu amaçla yaptığımızda hatırlatmak istiyorum. Şimdi artık bir turumuza devam edeceğiz ama sırada ne var bilmiyorum. Arkadaşlarım beni yönlendiriyorlar. Rixos Premium Göcek keşfimiz devam ediyor. Siz de videoyu beğeni ve abone tuşlarına basarak izlemeye devam ederseniz çok mutlu olurum. Buyurun devam edelim. Rixos Premium Göcek'te deniz seven misafirlerimizin ne şekilde hizmet alabileceği konusunda sizleri bilgilendirmeye ki özellikle Rixos Premium Göcek rezervasyonu yaptırırken bu bölümü dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarınız da bu konuda bilgilendirmenizi rica ediyorum. Çünkü Rixos Premium Göcek'te bakın az önce People's Alakart'taydık. Odalar bu tarafta. Palmiyenin arasından geldik. Bütün kullanım alanlarını gösterdik ve nihayet sahildeyiz. Denize girmek istiyorsunuz ama önünüzde bir marina var. Dolayısıyla buradan denize girmek tabii ki çok sağlıklı değil. Ancak Göcek'lisiniz. Denizin tadını çıkarmaya geldiniz. İşte burada Rixos Premium Göcek size ayrıcalığını ortaya koyuyor. Ve hemen karşıda tepenin arkasında Secret Beach isimli ve yine otel misafirlerine özel olarak ayrılmış bir koya götürüyor sizi. Yine buradaki yiyecek içecek hizmetleri, snack sunumlar orada devam etmek üzere çok özel bir konsepti var. Birazdan oraya geçerek size Secret Beach'i göstereceğim. Bakın bu gördüğünüz gelen sea bus'lar 3-4 tane var bunlardan. Zannediyorum. Gün içerisinde sürekli shuttle servisi yapıyorlar ve sabah saatlerinden itibaren şu anda saat 8'i 10 geçiyor. Başladılar. Misafirlerimizi Secret Beach'e götürüyorlar. Denize girmek için Göcek'in çok güzel bir koyunda o maviliğin, güzelliğin tadını çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında yine Göcek koylarının tadını çıkarmanız için artı bir değer, artı bir deneyim daha var. Bu da güzel bir mavi yolculuk. Onu da göstereceğiz gün içerisinde. 3 saatlik bir tekne turu yapıyorlar size. Yine konsept halinde ekstra ücret ödemiyorsunuz. Ve onunla da Göcek koylarını gezerek hem yine konsept hali içeceklerinizi, aperatiflerinizi alabiliyor. Hem de Göcek'in Göcek Adası, Yassı Adalar gibi güzel bölümlerinde yine denizin tadını çıkartabiliyorsunuz. Yani Rixos Premium Göcek'te özetle hem Secret Beach'te hem de size koyları gezdiren bir tekneyle denizin tadını sonuna kadar çıkarabileceğinizi garanti edebilirim. Bunu size göstereceğim. Önce Secret Beach'e gideceğim. Secret Beach'e gittiğimiz zaman kulüp prive bölümünde göstereceğiz size. Yine Rixos Premium Göcek'in ayrı villaların olduğu bir bölüm orası. Ondan da bahsedeceğiz. Bunun için de hemen Sea Bus isimli bu botlara biniyor olmamız yeterli olacak. İsterseniz buyurun göstereyim. Az önce bahsettiğimiz yolculuğu yapmak üzere Sea Bus'ların iniş biniş yapıldığı iskeleye geldik. Burada dünyanın dört bir tarafındaki Rixos'ları mesafesini gösteren tabelalar var. Küçük bir dinlenme alanı var. Aslında çok beklemiyorsunuz çünkü bu botlar anlık olarak zaten hemen hareket ediyorlar. Biz de size bu deneyimi göstermek üzere botumuza geçiyoruz. Secret Beach'e doğru yola çıkıyoruz. Evet, yaklaşık 5-6 dakikalık bir yolculukla Sea Bus'la Secret Beach'in olduğu yere geldik. Ve ben plajı önce buradan göstermek istiyorum. Gerçekten heyecan verici. Rixos Premium Göcek'te denizin tadına varacağınız yönde garanti verirken aslında biraz bundan bahsediyordum. Bunun dışında Mavi Tur teknesini unutmayın lütfen. Yine bizim Sea Bus'a bindiğimiz iskelenin şöyle bir 100 metresinde marinadan saat 10'da büyük bir tekne kalkıyor. Ve o teknede hemen karşıdaki koyları geziyor. Yani şu anda artık dünyaca ünlü Göcek koylarının ortasındayız. Ve gördüğünüz gibi çok sayıda yat var, çok sayıda tekne var. Çünkü dünyanın mavi yolculuk rotalarından bir tanesi olarak en popülerlerinden birisi diyelim. Göcek'in zaten biliyorsunuz bunu. Biz de şimdi Rixos Premium Göcek misafirlerine yine konsept halinde hizmet veren Secret Beach'e gelmiş olduk. Gerçekten cennetten bir köşe gibi burası. Yakından göstereceğim. Bunun dışında Secret Beach'i anlattıktan sonra tabii ki size kulüp prive'den de bahsedeceğiz. Burası da Rixos Premium Göcek'te ayrıcalıklı hizmet almak isteyen villa konseptinde daha özel, daha izole bir alanda gördüğünüz gibi yine doğayla iç içe cennet misali bir ortama tatil yapmak isteyen misafiri bekliyor. Kulüp prive ile ilgili ayrıyeten bir sunumumuz olacak. Şimdiki konumuz Secret Beach. İsterseniz sahil konseptini göstermek üzere
plajda hemen şezlongların olduğu yere doğru yaklaşalım. Sacred Beach'e bir kez daha hoş geldiniz diyeceğim ama burada bir bilgi vermek için kısa bir duraksıyorum. Çünkü havlu deskini göstermek istiyorum. Rixos Premium Göcek'te herhangi bir havlu kartı uygulaması olmaksızın havuz alanında ve Sacred Beach'e geldiğiniz zaman da havlunuzu buradan alabilirsiniz. Dilediğiniz kadar değiştirebilirsiniz, aklında bulunsun. Ve sahile giriş yaparken de şezlongların genel durumunu, sahilin genel durumunu bu açıdan bir kez daha göstermek istedim. Çok sayıda şezlong var. Yani otel mevcudunun üzerinde hem havuz alanlarında hem burada herhangi bir şezlong sıkıntısı yaşamayacağınızı da burada net bir şekilde söyleyebilirim. Ve bir kez daha Sacred Beach'e hoş geldiniz diyerek isterseniz bir de yeme içme alanlarından fikir vermek üzere hemen arkasındaki bu güzel bohem tarzda dekor edilmiş bara doğru yaklaşalım. Sacred Beach'te tabii denize girerken, güneşlenirken bir şeyler içmek istediğinizde hemen arkamızda gördüğünüz bardan hizmet alabiliyorsunuz. Konsept halinde yine şişe biralar, premium marka içecekler, çayımız, kahveniz, meşrubatların hepsi şişe ve kutu olarak sunuluyor. Ben barın genel konseptini ve Sacred Beach'te bütünlüğünü göstermek adına, buradaki genel tasarımı, dekorasyonu da göstermek adına size bir ifade bulmak istedim. Bardan bahsettikten sonra isterseniz deniz yapısından da biraz bahsedelim. Onu atlamayalım. Genellikle hani merak ediliyor. Yakından göstermek için ve size denize girerken ki hissiyatla ilgili fikir vermeye çalışacağım. Öncelikle bu alan gördüğünüz gibi yüzme alanı olarak çevrelenmiş. Yani korunaklı bir alan ve tamamen doğayla iç içe durumdayız. Denize girerken sığdan derine yürüyerek girebilirsiniz. Birdenbire derinleşmiyor. Ama şöyle bir 7-8 metre sonra boyu geçecektir. Zemin yapısı tabii otel tarafından sertifikalı doğal bir kum kullanılmış ve misafirlerimizin denize rahat girişi aynı zamanda görüntü olarak da bu güzellik sağlıyor. Gayet keyifli bir hale getirilmiş. Ve sizler Rixos Premium Göcek'te denize girerken de böyle güzel bir ortamda yüzmenin tadını çıkartacaksınız diye sahil yapısını da göstermiş olalım. Sonra şurada bir de sinek sunumlarının yapıldığı bölüm var. Orayı göstermek istiyorum size. Bir ki acıktığınız zaman sinek sunumların yapıldığı bir bölüm daha var. Hemen o da şöyle dönerek isterseniz. Şimdi deniz çok güzel, sahil çok güzel, güneşleniyorsunuz. Bardan da içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Zaten öğle saatlerinde güzel müzik yayını da başlıyor burada. Tabii acıktığınızda ne yapacağız? O zaman da hemen dönerek gösterelim. Bakın sabah saatleri şu an arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Daha açılmadı. Açıldığı zaman burada olursam eğer göstermeye çalışacağım. Sinek sunumların yapıldığı bölüm. Saat 12'de başlıyor servis yapmaya. Ve sizlere döner, lahmacun, pide, meyve ve benzeri sinek sunumları yine bu gördüğümüz ortamda bakın gayet güzel doğal iç içe gölge, güneşten korunmuş bir halde gölge bir alanda menülerinizi alabiliyorsunuz. Şu görüntüyü buradan bir kez daha göstermek istiyorum size. Ve Sacred Beach'in tadını çıkarmak için dediğim gibi sabah saatten itibaren sea bus'ları, shuttle servisleri kullanarak buraya gelmeniz yeterli olacaktır. Zannediyorum ki yani böyle bir sahil, böyle bir plaj, kalabalıklardan uzakta, sessiz, sakin, doğayı tamamen hissedeceğiniz bir ortam çok fazla bir yerde rastlamak mümkün değil. Rixos Premium Göcek böyle bir acılık sunuyor size. Çok beğendiğinizi düşündüğüm bir sahil konsepti gösterdim size. Sacred Beach'ten bahsettim ama Rixos Premium Göcek'in Sacred Beach'e gelen misafirlerin için tek sunduğu hizmet alanı orası değil. Tatilin sırasında denizde keyif yaptıktan sonra tabii ki orada atıştırmalıklar vardı. Lahmacunlar, dönerler, bar konsepti ama dilerseniz hemen şöyle birkaç adım mesafede Azur Restoran'a gelebilirsiniz. Bakar mısınız? Doğayla iç içe muhteşem bir girişle sizlere yine gün içerisinde güzel menüler sunacak olan Azur Restoran'da konsept dahilinde olarak ifade etmek istiyorum. Yakından göstereceğim hemen. Ve çok güzel bir doğal atmosferde Azur Restoran'a geldik. Sacred Beach bize ortalama şöyle 50-60 metre mesafede sol tarafta ağaçların arkasında kaldı. Şu anda gördüğünüz plaj Rixos'lara ait Kulüp Prive bölümünün plajı. Yani burada 14 tane özel villa var. Buradaki plajda villa misafirlerin kullanımına açık. Otelde kalan misafirlerimiz bu bölümü ücretli kullanabiliyorlar ama Sacred Beach bölümü az önce gösterdiğim plaj tabii ki konsepti dahil. Aynen şu anda çıktığımız Azur Restoran'da olduğu gibi. Azur Restoran'da yine Rixos Premium Göcek misafirlerimize sahile geldiğinizde Sacred Beach'te deniz keyfi yaparken bir şeyler atıştırmak ihtiyacı duyduğunuzda oradaki menüler dışında, orası biraz daha sinek ve hızlı sunum yapılan bir noktaydı ama burada da yine alakart olarak siparişlerinizi verebiliyorsunuz. Öğlen saat 12'de açılıyor ve böyle güzel bir manzara eşliğinde gayet de güzel esiyor vallahi. Biz de rahatladık burada. Güneşin altında olunca bayağı sıcak oluyor sahil tarafında ama şimdi biraz rahatladık. Siz de öyle. Eğer dinlenmek isterseniz bu tarafa gelip Azur Restoran'da oturarak masaya servis siparişlerinizi verebilirsiniz. Ve çok beğendiğinizi düşünüyorum ben Sacred Beach konseptini ve yeme içme konseptinin bu tarafta devam ediyor olması bence çok güzel. Sizler Rixos Premium Göcek'te tatil yapmaya karar verdiyseniz artık lütfen aşağıda açıklama kısmında bizim iletişim bilgilerimiz var. Rezervasyonu bizler tatil ekibi olarak memnuniyetle bekliyoruz. ETS Tur'un acentesi olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım.
ve Rixos Premium Göcek'le ilgili rezervasyonunuzu yapmak için ekibimizin memnuniyetle beklediğini bir kez daha söyleyerek turumuza, keşfimize devam edelim. Şimdi ben hemen Kulüp Prive ile ilgili bilgilendirmelerime başlıyorum sizler için. Özellikle villa konsepti seven misafirlerimize, özel alanlarda tatil yapmayı seven misafirlerimize bu bölümü anlatmak istiyorum. Lütfen videoyu izlemeye devam ederken beğeni ve abone tuşlarına basarak videolarımızın, YouTube kanalımızın daha ön planda misafirlere sunulmasına destek verin diye bir ricada bulunmak istiyorum. Tabii ki hem Rixos Premium Göcek'te hem de Kulüp Prive bölümündeki rezervasyonun içinde aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bırakıyorum. Ve tatilim ekibi olarak, ETS Tur'un acentisi olarak rezervasyon talepleriniz için bizi aramayı unutmayın diyorum. Ve Kulüp Prive keşfimize başlıyoruz. Buyurun. Nefis bir gün, nefis bir ortam. Gerçekten şımartılmayı seven, zor beğenen ve kendini biraz daha ayrıcalıklı hissetmek isteyen misafirlerimizin, ailelerimizin Kulüp Prive bölümünü dikkatlice izlemesini tavsiye edeceğim. Giriş yaptığımız bölümde muhteşem bir sahili size gösterdim. Drone görüntüleriyle hemen bunu tamamlamak istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman tabii ki villa konsepti, yine ondan da bahsedeceğiz birazdan. Bir villa örneği göstereceğim size. Ama esas olayın atmosfer olduğunu anlatmak istiyoruz. Mete kardeşimle tanıştırmak istiyorum sizi. Burada yetkili sorumlu arkadaşlarımızdan ve bize Kulüp Prive konseptiyle ilgili kısaca bilgi verecek. Kolay gelsin Mete Özen. Sağ olun. Öncelikle Club Prive'ye hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Outlet'imiz hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Bulmuş olduğumuz alan Club Prive, sahil, restoran, bar ve villalar bölümü. Arka kısımda ormanların içerisinde 14 tane villamız var. Aynı şekilde sahil ve restoranımız. Restoranımız 7/24 açık bir restoranımız. 7/24. Evet. Çok güzel. Villa misafirlerine tabii bu hizmet villa veriyor. misafirlerimiz için. Evet. Yine otel tarafında konaklayan misafirlerimiz de önceden bir rezervasyon ile restoranımızdan faydalanabiliyor. Ama ekstra ücret ödemesi gerekiyor. Doğrudur. Tamam. Restoran için Çok özür dilerim Mete Bey. Bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına. Tabii ki Kulüp Prive bölümü tamamen izole, ayrı bir alan. Yani Rixos Premium Göcek'te kalan misafirlerimiz bu alanı sadece müsaitlik ve ekstra ücret karşılığı kullanabiliyorlar. Doğrudur. Onun dışında Sacred Beach'i anlattık. O bölüm zaten konsepte dahilde Azur'la beraber. Burayı açıklığa kavuşturalım. Yanlış anlaşılma olmasın. Zaten otelde konaklayan misafirlerimiz için Ersin Bey'in de dediği gibi yine bir plajımız, barımız, restoranımız mevcut. Ama bu bölümden de faydalanmak isterler ise sahil için yine önceden bir rezervasyonla ve belli bir kullanım ücreti karşılığında faydalanabiliyorlar. Bu kullanım ücretinin içerisinde içecekler, alkollü alkolsüz kokteyller, güzel bir konsept şeklinde bunun içerisinde meyvesiyle, şampanyasıyla. Aynı şekilde deniz üzerinde 5 tane kabanamız mevcut. Kabanamız var. Burada pavilyonlar var. Burada pavilyonlar var. Hı. Pavilyonlar şu şekilde Ersin Bey. Buyurun. Her bir villamızın kendine ait bir tane pavilyonu oluyor. Yani villa misafirimiz konaklamasını aldığı anda otomatikmen her birinin bir numarası var. O pavilyon villanın girişinden sonuna kadar o misafirimizin ücretsiz oluyor. olarak veriliyor. Ücretsiz Villa olarak. misafirlerine ücretsiz pavilyon verilmiş oluyor. Doğrudur. Evet. Ama müsaitlik doğrultusunda eğer ki o an bir villamız boş ise ve bunu bir otel misafirlerimiz kiralamak ister ise o konuda da ücretine tabi olarak yardımcı oluyoruz. Şu anki bu sezon ücreti ne kadar? Şu anda 4 kişiye kadar 300 euro. Ersin Anladım. Bey. Yani 4 kişilik bir aile gelip veya 2-2 bir arkadaş grubu toplam 4 kişi geldiğinde 300 euro ödeyerek. Güzel. Burada kişi başı 75 euroya geliyor ortalama. Evet. Ve bu ücrete sınırsız alkolsüz konseptten bir adet faydalanabiliyorlar. şişe şampanya ve güzel bir meyve tabağı bu konseptin içerisine Şu dahil suyun oluyor. üstündeki kabanalar çok güzel. Orayı da anlatabilir miyiz? Memnuniyetle. İbrahim gösterebilir misin dönerek rica etsem? Onlarda konsept nasıl? Ersin Bey 5 tane kabanamız mevcut. Evet. Bunlar önceden rezervasyonu açık. Şimdi sahil kısmı açık değil ama kabanlar kısmı önceden rezervasyonu açık. Yani ücretli olarak herkes kullanabiliyor orayı. Doğrudur. Ücretini ödeyerek yine aynı şekilde 300 euro kullanım ücreti var. Kabanlarımızın içerisinde bir adet minibar mevcut. Evet. Orayla ilgilenen bir tane battır arkadaşımız mevcut sadece kabanalarla. Orası da yine 4 kişiye kadar 300 euro. Bu fiyatın içerisinde dediğimiz gibi alkollü alkolsüz içecekler, kokteyller, bir adet meyve tabağı, bir adet şampanya dahil. Harika. Peki burada bir restoran alanı var. Evet. Ne olarak geçiyor ismi? Club Prive Beach Lunch. Beach Lunch olarak Beach Lunch geçiyor. olarak 24 geçiyor. saat açık demiştik. Villa misafirlerimiz için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Dünya mutfağı. Ve alakart olarak. Alakart bir servis veriyor. Sabah 8 ile 12 arasında kahvaltı menüsü aktif. 12 ile 6.30 7'ye kadar öğle yemeği lunch aktif. Daha sonrasında da 7'den sonra da dinner konsepti başlıyor. Ve sonra gece büfesi devam ediyor. Evet doğrudur. Evet, çok güzel. Yine otel misafirlerimiz gün içerisinde örnek veriyorum sahil kiraladı. Bu restoranımızda gelip menü
ücreti üzerinden bu restoranımızdan Dışarıdan bir faydalanabiliyor. restoran misafiri gibi Evet. faydalanabiliyor. Tamam, çok güzel. Biz aslında özür dilerim, sözünü kesmedim. Estağfurullah. Yani bitirdin değil mi? Estağfurullah. Evet. Kulüp Prive bölümünde genel kullanım alanlarını Mete Bey bize özetledi. Tabii ki villalardan bahsedeceğiz. Birazdan villa örneği göstereceğiz size. 14 tane çok özel villa var. 2 yatak odalı, 3 yatak odalı ve 5 yatak odalı villalar var. Kendi özel havuzlarıyla. Her birinin kendine ait özel havuzu mevcut. Harika. Ve bu villada konaklayan misafirlerimiz için butler hizmeti sunuyoruz Ersin Bey. Bu da ne Çok oluyor? güzel. Misafirimizi tatilin başından sonuna kadar birebir asiste eden bir arkadaşımız oluyor. İletişim numaraları veriliyor. Yani herhangi başka bir garson aramasına gerek kalmıyor misafirimizin. Anında iletişim yoluyla. Mesela akşam ne yemek istediğini öğleden mesaj attığında akşam o yemek hazır oluyor gibi bir Enfes. hizmetimiz mevcut. Enfes. Yardımcı olursanız biz villalardan bir tanesini Tabii ki, misafire memnuniyetle. göstermek istedik. Bu arada yavaş yavaş yürüyerek ortamın atmosferini de size göstermek istiyoruz. Burası gerçekten çok ayrıcalıklı bir ortam olduğunu hissettiriyor. Evet, öyle Ersin Bey. Çok geniş bir alan. Sadece 14 tane villa var. Yani etrafta kalabalık zaten yok. Bütün Sonra villalar, sözünüzü dinlendirici. kesiyorum Ersin Bey. Bütün villalarımız dolu olduğunda sayımız 70 kişi, Maksimum. 75 kişi Evet. maksimum oluyor. Evet. Peki şöyle bu alanları biraz daha gösterelim, sonra villa keşfi yapalım. Efendim Kulüp Prive bölümünde sahil alanını ve buradaki genel kullanım alanını kısaca gösterdim size. Drone görüntüleri bunu destekleyerek ne kadar güzel bir noktada, cennet misali bir yerde tatilin tadına varabileceğinizi ifade etmek istedim. Tabii ki villalardan da bahsedeceğiz. Villaların da iç donanımı, dekorasyonunu sizlere sunacağız. Bu anlamda Kulüp Prive'de rezervasyon yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz bu muhteşem doğal koyda nasıl konforlu bir hizmet alacağınızı ifade etmeye çalışacağım. Kolay gelsin abi, tekrar Sağ olun, teşekkür ederiz. sağ olun. Zaman Rica ayırdın ederiz. bizim için. Estağfurullah. Villaya geçebiliriz, hemen atmaya Tabii ki, başlayabiliriz. memnuniyetle. Hadi buyurun. En güzel koylarının bulunduğu noktalardan bir tanesinde Göcek'teyiz. Size Rixos Premium Göcek'ten bahsettik ancak tabii ki buraya gelen misafirlerimizin kendini çok daha ayrıcalıklı hissedecekleri, aileleriyle beraber ya da arkadaşlarıyla beraber bir villa konaklaması alarak hem son derece lüks ve konforlu, hem çok daha izole, hem çok daha keyifli, hem de hizmet anlamında zenginleşmiş bir içerikle Kulüp Prive bölümünde keyifle konaklayabileceklerini göstermek, anlatmak istiyorum. Bunun için de bir villaya geldik. Kulüp Prive bölümünde toplam 14 tane villa var demiştim. Bu villadan bir tanesini örnek olarak size göstermek istiyorum. Kendi içinde 2 yatak odalı, 3 yatak odalı veya 5 yatak odalı villalar var. Drone görüntüleriyle ve yakın görüntülerle bunları ifade etmeye çalışıyorum. Ama her birinin ayrı ayrı havuzları, ayrı ayrı terasları var. Yine birazdan göstereceğim son derece lüks donanımla sizleri karşılarken tabii hizmet içeriği olarak da örnek vermek gerekirse sabah kahvaltınızı burada kendi terasınızda alabiliyorsunuz. Arkadaşlarımız servisinizi buraya yapabiliyor. Bunun dışında daha odanıza girerken ne kadar ayrıcalıklı, ne kadar titizlikle ve ne kadar lüks hazırlanmış bir villa deneyimini size beklediğini gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi burası 2 kattan oluşuyor. 2 tane yatak odası, bir salon bölümü ve bir de mutfak kısmı var. Teker teker göstermeye çalışacağım size. Ve daha ilk adımlarınızda Kulüp Prive bölümünde bir villada sizlerin nelerin beklediğini ifade etmek adına karşılama ikramlarıyla başlamak istiyorum. Tabii ki odanın genel atmosferi son derece ferahlatıcı, son derece lüks, son derece konforlu, aynı zamanda son derece teknolojik. Ses sistemleriyle, sinema sistemleriyle, ısıtma soğutma sistemleriyle gerçekten burada kalan misafirlerin kendini çok özel hissetmesi açısından her şey düşünülmüş. Şu anda bulunduğumuz yer anlayacağınız üzere salon kısmı ve burada misafirlerimiz gün içerisinde sohbetlerini, film izlerken, maç izlerken, kendi aralarında hoş sohbet ederken bu alanı rahatla kullanabilirler. Bunun dışında isterseniz tekrar girişe doğru dönelim. Bütün alanların panoramik olarak deniz manzarası sizlere sunduğunu hem aşağıda hem yukarıda göstermeye çalışacağım. Kapıdan girdiğimizde az önce hızlı geçtim ama çok güzel bir mutfak alanı var. Mini mutfak diyeceğim ancak bu alanın özellikle bebeği olan misafirlerimize, çocuğu olan misafirlerimize anlık atıştırmalıklarını ya da mamalarını hazırlarken tüm olanakları sağladığını, buzdolabıyla, fırınıyla, işte kahve makinalarıyla, ister kapsül kahveler, ister Türk kahvesi, yani mini bir mutfağın içereceği tüm özellikleri aynı zamanda bir ada tezgahla sunduğunu, gün içerisinde tatlı atıştırmalıklarınız, tatlı sohbetleriniz, sabah uyandığınızda kahvenizi içerken bu ortamı size rahatlık sağlayacağını söyleyebilirim. Bu alanda hemen bir adım içeri geçtiğimizde sürgülü kapıyla ayrılmış bir bölümde birinci yatak odası var. Üst katta ikinci yatak odası var. Aslında bu odalarda 2 kişi burada, 2 kişi yukarıda olmak üzere 4 kişi kalabiliyor. Tabii ki çok geniş bir alandayız. Eğer bir çocuk daha var ise ek yatak atılarak bu alan 3 yataklı hale getirebiliyor. Burada bir banyo var. Hemen şöyle çok kısaca göstermek istiyorum.
Yine Rixos farkıyla son derece lüks, son derece modern bir donanımla misafirleri bekliyor. Bunun dışında yine bu odanın televizyonu, bir elbise dolabı ve burada misafirleri bekleyen çok güzel Rixos Mamut yazılı plaj çantasıyla karşılanmış oluyorsunuz. Dilerseniz bir de üst kata çıkarak kulüp prive bölümünde 2 yatak odalı bir villada sizi bekleyen diğer bölümleri de yatak odası kısmında göstermek istiyorum. Buyurun lütfen. Ve ikinci kata çıktığımız zaman da ebeveyn kullanımına uygun bir yatak odası sizleri bekliyor. Yani kulüp prive'de 2 yatak odalı bir villa aldığınız zaman alt katta bir yatak odası ve geniş bir salon, ayrıca bir mini mutfak. Onun dışında üst kata çıktığınız zaman da bu şekilde son derece lüks, son derece konforlu ve Rixos ayrıcalığını yaşatacak bir yatak odası sizi bekliyor. Hem yatak donanımı hem karşıdaki koltuğun dekorasyonuyla beraber ne kadar şık göründüğünü, aslında buradaki perdeyi açtığımız zaman, çok dokunmak istemiyorum şu anda, muhteşem bir deniz manzarasının sizi beklediğini ifade etmek istiyorum. Odanın, villanın deniz manzarası olması ifadesi, ki burada bahçe manzaralı villalar da var, hemen hemen bütün alanlarından denizi görebileceğiniz anlamına geliyor. Hem terastayken, hem aşağıda salon kısmındayken, hem de yatak odanızdayken muhteşem bir manzara sizlere eşlik ediyor. Bunun dışında elbette bu bölümde bir banyosu var. Hemen geri giderek şuradan girişte gösterelim. Oldukça geniş bir banyo alanı. Gördüğünüz gibi burada bir tarafta aynalı dolaplar, bir tarafta misafir için hazırlanmış ve yüksek standartta sunulan buklet malzemeleriyle karşıda duş alanları, dekoratif aynası, yine misafirimize sunulan banyo alanı bilgisi olarak size aktarmak istedim kulüp prive'de villa bölümünde. Şimdi üst kattaki yatak odasını kısaca gösterdikten sonra bu villa ile ilgili bilgilendirmelerinizi sonlandırmak istiyorum. Rixos Premium Göcek'te, Sacred Beach'te ve kulüp prive'deki görüntülerimizi aktardık, sizleri bilgilendirdik. Şimdi tekrar bu güzel, konforlu shuttle teknelerle ya da sea bus'larla, öyle söyleyelim, otele geri dönüş yapıyoruz. Şöyle öndeki güzel manzarayı bir daha gösterelim. Rixos Premium Göcek'te genel anlamda birçok noktayı anlattık. Pastaneyi göstereceğiz, patisserie, çok güzel patisserie bölümü, orayı göstereceğiz. Ve biz gezerken pool bar kapalıydı, sabah erken saatlerde orayı göstereceğiz kısaca. Bu şekilde videomuz devam edecek. Akşam saatlerinde tabii yemekle ilgili görüntüler paylaşacağız. Bu arada bir de mavi yolculuk programımız olacak. Otelin misafirleri için denizin tadını çıkarmaları amacıyla sunduğu ikinci hizmet. Tabii ki Sacred Beach plaj anlamında bir bölümdü. Bir de Göcek koylarını gezdiren bir teknesi var Rixos Premium Göcek'in. Yine ücretsiz, yine konsept halinde. Onu da ayrıyeten size göstereceğiz, anlatacağız. Bu arada lütfen videoyu izlemeye devam ederken beğeni ve abone tuşlarına basmayı ihmal etmeyin. YouTube kanalına destek olmayı ihmal etmeyin. Ama daha önemlisi Rixos Premium Göcek rezervasyonunuz için aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan iletişim bilgilerinden Tatilüm ekibimize ulaşmayı ihmal etmeyin. Bazen misafirimiz şey diyorlar, ya ne kadar çok söylüyorsun bu işte arayın vesaire, ama bu videoların amacı bu zaten. Hani bazen misafirimiz videoyu izliyorlar ama rezervasyonu başka yerden yaptırıyorlar. Bizim rezervasyon yaptığımızdan haberimiz olmadığı gibi ifadeler kullanabiliyorlar. Tabii ki herkes istediği yerden rezervasyon yaptırabilir ama en azından biz bilgi anlamında, hatırlatma anlamında işimizin gereğini yapmamız gerekiyor. Sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Bunun için de anlayışınıza teşekkür ederiz. Buyurun. Sacred Beach'ten döndük, teknemizden indik. Şimdi tekrar yavaş yavaş keşfimize devam edeceğiz. Peoples'tan falan bahsetmiştik zaten ama ben size Starbucks noktasını, pastaneyi ve pool bar'ı göstermek istiyorum. Çünkü sabah erken saatler oralar kapalıydı ya. Şimdi açıkken göstermeye çalışacağım. Bu arada önemli bir bilgi. Şu anda bulunduğumuz yürüyüş yolu Göcek merkezine gidiyor. Yani buradan yürüyerek ortalama 8-10 dakikada tam Göcek merkezine ulaşabiliyorsunuz. Yani burası halka açık bir yürüyüş yoludur. Dolayısıyla ya pek kimse olmuyor çünkü yolun sonuna denk geliyor. Buradan sonra bir şey olmadığı için buraya kadar pek kimse gelmiyor. Yani otele ait bir alanmış gibi gayet sakin bir şekilde herkes tarafından kullanılabiliyor. Akşam saatlerinde özellikle yemekten sonra bir Göcek keşfi yapmak isterseniz bu yoldan yürüyerek, hani zaten güzel restoranların, kafelerin arasından geçerek gidiyorsunuz. Kısa görüntüler ekleyerek size fikir vereceğim az sonra. Ve ortalama 10 dakika sonra Göcek merkezine ulaşmış oluyorsunuz. Bu da ek bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. Buyurun devam edin. Evet, sabah saat 9'da açılan Starbucks kahve köşesi burası. Tabii ki kahve sever misafirlerimiz otelin tüm barlarından taze çekirdek kahveden aromalı kahveler, Türk kahvesi sipariş verebiliyorlar ama hani marka olarak, damak tadı olarak bir alışkanlığınız varsa bu güzel bahçede Starbucks ürünlerine de sipariş verebiliyorsunuz. Burası sabah biz geçerken kapalıydı ama saat 9'da açıldı ve akşam saat 22'ye kadar açık. Burayı da yine bilgi olarak eklemek istiyorum. Bir de hemen ileride pastane, patisserie var. O da tatlı atıştırmalıklar sipariş vereceğiniz bir yer. Hemen orayı da gösterelim.
Hemen sahilden birkaç adım sonra Peoples'ın, bakın buradan yine isterseniz işe alanı geçebilirsiniz. Peoples'ın kapalı alanı burası. Ve onunla yanında pastane var, patisserie art bölümü var. Yine gün içerisinde öğle saatten itibaren tatlı atıştırmalık arzu ederseniz o zaman buraya uğramanızı tavsiye ederim. Makaronlar, çikolatalar, kruvasanlar, dilim pastalar ve dondurma servisi yapılıyor burada. Yine isterseniz kahve siparişinizi de verebilirsiniz. Ve siparişinizi aldıktan sonra da dilerseniz dış alanlarda, dilerseniz de klimalı bölümde Peoples'ın kapalı alanını kullanabilirsiniz. Bakın burada bistro masalar da var. Aslında akşam saatlerinde burası çok daha keyifli, canlı bir hale geliyor. Eğer alışveriş ihtiyacınız varsa, hani unuttuğunuz bir şey olabilir veya anlık olarak beğenip alışveriş yapacağınız bir hani keyif anı istersiniz, o zaman da buradaki mağazaları kullanabileceğinizi hatırlatmak için kısaca göstermek istedim. Bunun hemen arkasında havuzlar var. Sabah saatlerinde yine havuzları göstermiştim ama pool barı gösterememiştim. Çünkü sabah 7'de açılmıyor orası, saat 9'dan sonra açılıyor. O yüzden kısaca göstermek istiyorum size. Pastaneyi gösterdikten sonra tekrar havuzun yanına kadar geldik. Sabah saatlerinde havuzla ilgili bilgi vermiştim. Şu anda gördüğüm bölüm tuzlu su havuzu, yani deniz su havuzu. Diğer bölüm tatlı su havuzu demiştik. Bir de burada sabah saatlerinde pas geçmiştim ama hemen hatırlatayım. Suyun içinde masalar var. Havuz bardan, pool bardan siparişinizi verip burada serin serin dinlenebilirsiniz. Güzel, böyle farklı bir ambiyans olmuş. Müsaadenizle böyle güzel soğuk bir portakal suyu ısmarladı ata bize. Sacred Beach'ten gelene kadar bayağı terlemeye de başladık. Çünkü tam öğle saati oldu artık. Bu arada pool bar. Bu alan sabah kaçta açılıyor ata? 10'da açılıyor. 6'ya kadar servis. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar havuz tarafında misafirlerimize şezlonglara servis yapılıyor değil mi? Tabii tabii. Dilay Hanım servis yapıyor şezlonglara. Dilay Hanım'la tanıştıralım sizinle. Şöyle, tabii konsepti merak eden misafirimiz çok fazla. Fikir vermek adına ben örnek birkaç tane söyleyeyim. İşte Jack Daniels grubu, Gentleman Jack grubu, işte Bourbonlar, mesela Singleton var, Teacher Star var, Ballantine Star var. Chivas 12 yıllar kadar konsepte dahil. Rom tarafına baktığımda Kaptan Morgan, işte Gin tarafında Gordonlar. Bunları örnek olarak gösteriyorum. Tabii çok daha fazla dolaplarda yine mevcut ama çok merak eden bir başka konu. Mesela şişe bira servisimiz var değil mi? Şişe bira, Efes'imiz, Becks'imiz ve Miller'ımız şişe olarak Efes, servis edilmekte. Becks ve Miller tüm barlarda şişe olarak servis ediliyor. Bu arada meşrubatlar da öyle. Hep alkolden bahsetmeyelim. Meşrubat içmek isterseniz de yine kolalar, işte gazozlar, hepsi Coca-Cola. Coca-Cola grubu olarak hepsi konsepte dahil. Red Bull konsepte dahil, aklınızda olsun. Taze sıkılmış portakal suyu konsepte dahil. Bunun dışında Ata sizin için çok güzel imza kokteylleri de yapıyor. Damak zevkinize uygun kokteyl siparişleri de verebilirsiniz. Ben dün akşam bir whisky sour denedim. Muhteşemdi. Elinize sağlık. Havuz ortamı durum böyle. Bu şekilde pool barla ilgili de sizlere fikir vermiş olduk. Bar konseptiyle ilgili bilgi vermiş olduk. Bunun dışında bir de Nox Bar var yan tarafta ama orası akşam açılıyor. Canlı müzik programından biraz önce akşam yemeği saatlerinde başlıyor. Oradaki ortam zaten akşam ambiyansına sokuyor herkesi. Hemen zaten yan yana zaten, arası 10 metre 20 metre. Servise devam ediyor. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Şu anda Rixos Premium Göcek'te tatil yapan misafirlerimiz için sunulan çok özel bir deneyimden, bir mavi yolculuktan bahsedeceğim size. Misafirlerimiz tatilleri sırasında otele ait bir tekne ile ortalama 3 saatlik bir koy turuna çıkabiliyorlar ve Göcek'te olmanın tadına varabiliyorlar. Bununla ilgili ben size fikir vermek adına şu anda tekneye bineceğimiz yere geldim ki bu noktada aslında size az önce anlattığım Peoples Alakart'a ve Starbucks noktasına birkaç adım mesafede Marin Türk isimli tekne barınan, tekne marinasının hemen girişi. Bu noktadan başlamak üzere bu güzel deneyimi, mavi yolculuk deneyimi size anlatmak istiyorum. Buyurun. Göcek deyince tabii mavi yolculuğun Türkiye'deki en önemli noktalarından bir tanesi olduğunu tabii biliyorsunuz. Ben size bunu bir kez daha hatırlatmak, göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel koylar Göcek etrafında yer alıyor ve dünyanın dört bir tarafından deniz sevenler, tekne tutkusu olanlar Göcek'e geliyorlar. Şu anda bulunduğumuz Marin Türk'te burada çok sayıda dünyanın dört bir tarafından tekne sahiplerinin kullandığı bir alan. Biz de yavaş yavaş size hani bunlardan bir tanesi size de kısmet olsun diyerek bir niyetimizi belli edelim. Dileğimizi içimizden geçirelim. Sonra Rixos'un teknesine doğru devam edelim. Efendim Rixos Premium Göcek'teyiz ve eğer Göcek'teysek tabii mavi yolculuk burada olmanın bir parçası olsa gerek. Bizler de şimdi Rixos Premium Göcek'in misafirleri ücretsiz olarak sunduğu bu güzel tekneyle 3 saat sürecek turumuza başlamak üzereyiz. Kısaca dışarıdan göstermek istedim. Şimdi içeriği göstereceğim. Teknemize bindik. Tabii misafirler üst katta, terasta güneşlenmeye başladılar. Dinleyenler var. Ben de size kısa bir fikir vermek adına teknede de tesisteki konseptin yani yeme içme anlamında ikramlarla devam ettiğini söylemek istiyorum. Hem alkollü alkolsüz içecek ikramları hem de aperatif ikramları 3 saatlik bu güzel tekne turunda yine sizleri bekliyor olacak. Ben tur sırasındaki
tüm bilgileri, gözlemlediğim tüm ayrıntıları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi misafirleri çok rahatsız etmeden, hani onları çekmeden bu işlemi tamamlamam gerekiyor. Yolculuğumuz başladı. Şöyle geriye doğru dönerek, bakın marinadan ayrıldık ve yavaş yavaş mavi yolculuğumuzda sizlere anlatmaya, göstermeye başlamış olduk. Rixos Premium Göcek'in teknesiyle mavi yolculuğumuzun ilk durağındayız. Burası Göcek Adası galiba ismi. Tam birazdan kaptanla öğrenmeye çalışacağım. 3-4 tane böyle güzel durağımız olacak. Ben size bilgi vermek adına teknenin üst katındaki güneşlenme bölümünü göstermek istedim. Misafirler halihazırda denize girmişken sizler sabah saatlerinde başlayan bu tura katıldığınızda böyle bir ortam karşılıyor sizi. Alt katta küçük bir kafe bölümü var. Atıştırmalıklar var ve alkollü alkolsüz içecekler sunuyorlar. Çayınızı kahvenizi alabiliyorsunuz. Alkol içecekler alabiliyorsunuz. Yine üst katta da böyle güzel güneşlenme yatak minder şezlongları var. Hemen şu tarafta yine oturma alanları var. Tabii misafirler binmeden önce çekmek istedim ama geç kaldık. Hani eşyaların olmasından dolayı kusura bakmayın lütfen. Ve şu anda aşağıda herkes yüzme keyfi yaparken de şu uzaktan biraz görüntü eklemek istiyorum. Yine drone'la da bu muhteşem anı sizlere aktarmaya çalışacağım. Rixos Premium Göcek'te tekne deneyimimizi yaşarken konsept dahilinde yine alkol içecekler alabileceğinizden bahsetmiştim. Mertcan kardeşim servis yapıyor misafirlerimize. Bakın mesela şişe Miller, Efes ya da Beck sipariş verebiliyorsunuz. Eğer viski seviyorsanız yine Chivas Çek ve başka ne vardı Mertcan? Chivas, Red Devil. Anladım. Yani viski çeşitleri var diyelim. Netice itibariyle esas vermek istediğim mesaj teknedeyken de konseptin devam ettiği, herhangi bir ücret vermeden çayınızı, kahvenizi, aperatiflerinizi ve şişe bira servisinizi alabilirsiniz. Mertcan eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ve mavi yolculuğumuzun sonuna geldik. 3 saat süren bir tur oldu. Saat 10 ile 1 arası. Şimdi saat 2 ile bir daha çıkacak. 2 ile 5 arası bir tur daha yapacak. Akşam da saat 6 ile 8 arası neydi o? Sunset turu yapıyormuş. Evet. Onda yüzme molası yok ama. Akşam saat 6-8 arası sadece tur yapıyor koylarda ve geri geliyor. Ama 10 ile 1 arası ve 2 ile 5 arası böyle güzel 3 tane koyda mola veriyor ve misafirlerimiz Göcek'te denizin tadına varıyorlar. Valla bitirdik. Şimdi turumuza devam edeceğiz. Karnımız acıktı biraz. Aslında çok güzel sandviçler vardı. Sabah tadına bakmıştık. Ama öğleye doğru canımız hamburger istedi. Şimdi Peoples'a gideceğiz. Çok güzel hamburgerleri var. Böyle bir mavi yolculuktan sonra Rixos Premium Göcek gibi bir otelde kalmanın tadını çıkaracağız. Ve yine o premium sunumların tadına bakarak sizlerle paylaşmaya çalışacağız, bilgi vermeye çalışacağız. Devam ediyoruz. Rixos Premium Göcek'te bir başka deniz aktivitesi daha. Bu defa mehtap turuna çıkıyoruz. Gündüz saatlerinde koylarda güzel yüzme molaları verdiğimiz bu tekne akşam saatlerinde de saat 6 ile 7.30 arasında güzel kokteyller eşliğinde bir mehtap turu yapıyor. Ben de tabii bu deneyimde size göstermek üzere hazırız. Kameralarımızı aldık ve tekneye binmek üzere misafirlerimizle beraber bekliyoruz.
Sos Premium Göcek'te akşam yemeği zamanı ve bizler de sizi Turkuaz isimli ana restorana getirdik. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleriniz Turkuaz ana restoranda sizlere açık büfe olarak sunuluyor. Ben de size fikir vermek adına kısa bir tur yapacağım burada. Bugünkü menüyü örnek olarak göstereceğim. Tabii her gün değişen lezzetlerde menüler sunuluyor size. Ve Turkuaz'ı kısa bir keşif yoluna çıkacağız. Şimdi bu ortada gördüğünüz bölümde zeytinyağlılar, soğuk mezeler ve salatalar var, peynir çeşitleri var. Ama ben buradan başlamayacağım. Biraz geri gidelim. Çok güzel fırın kokuları, fırın menüleri kokuları geliyor. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya ben aslında büfeyi anlatmaya oradan başlıyordum ama çok güzel pide kokuları geldi buradan. Peynirli ve ıspanaklı mı bu? Otlu peynir. Ege otları diyelim mi? Peki, tamam. Kıymalı pidemiz var. Bunun dışında bir de kavurmalı vardı. Güzel seçenek olarak ben az önce böyle bir tadına baktım. İtiraf ediyorum. Bunun dışında sabah saatlerine geldiğiniz zaman da burada yine pide çeşitleri, börek çeşitleri de yine misafirimizi bekliyor. Elinize sağlık, kolay gelsin. Ve hemen yan tarafta çorba çeşitleri var. Her gün 2 çeşit çorba da ekmek büfesinin yanında yine misafirimizi bekleyen seçeneklerden. Bugün gulaş çorbası ve yayla çorbası var. Turkuaz isimli ana restoranda pide bölümü ve çorbaları gösterdim ama diğer bölümünü gösterirken ilk ifadeyle şunu söylemek istiyorum. Rixos Premium Göcek 5 yıldızlı butik atmosferde bir otel ve bunu ana restoranda da gözlemleyebiliyoruz. Neden mi? Bakın her şey elinizin altında, sizi hiç yormayacak şekilde çok kolaylıkla tüm menülere ulaşabileceğiniz gibi son derece çeşitli bir şekilde hazırlanmış. Mesela sonuçta Göcek'teyiz. Burası bir keyif oteli. O zaman mezelerimizin yeterli çeşitlilikte ve lezzetli olması lazım değil mi? Şöyle mezelere bir göz atalım isterseniz. Buyurun lütfen yakınlaşarak İbrahim kardeşim. Hem kuru dolmalarımız var. Her gün değişen soğuk başlangıçlarda bugün etsiz çiğ köfte var. Mezeler bölümünde yavaş yavaş sindire sindire meze bölümünü önemsiyoruz. Aynen ızgara bölümü gibi. Oradan da bahsedeceğim size. Kısırından humusuna, köz biberli patlıcan salatasından karides salatasına, yine baktığımızda zeytinyağlı patlıcandan taratoruna, atomuna, zeytinyağlı kabağına kadar hepsini tek tek saymayalım, uzun sürecek. Ama muazzam bir meze bölümü var. Bunun dışında yine bizim misafirimizin en çok dikkat ettiği şeylerden bir tanesi ızgara bölümü. Izgara bölümünde kömür ateşi kullanıldığını altını çizerek belirtmek istiyorum. Kolay gelsin, merhabalar. Bugün ızgarada antikot ızgara, piliç kelebek ızgara, Urfa kebap ve levrek fileto ızgara var. Bu arada burada gördüğümüz sıcak sunumlar misafirlerimize anlık olarak devamlı pişiriliyor. Bakın burada soğuk dolapta seçiminizi de yapabilirsiniz. Buradan da etinizi beğendiğiniz ölçüde, mesela antikotlar çok güzel görünüyor. Ben bir antikotu az pişmiş olarak ya da orta pişmiş olarak yemek istiyorum diyebilirsiniz. Buradan almak durumunda değilsiniz. Arkadaşlarımız size kömür ateşinde anlık olarak pişirecekler. Doğru anlattım mı ustam? Peki. Devam edelim. Bu tarafta salata bölümü var. Yine açık büfe salata sunumu yapılıyor tabii ki. Ve çok çeşitli, rengarenk, iştah açıcı bir salata büfesi sizleri bekliyor. Sıcak yemeklere geçtiğimizde ise bugünün dikkatimi çeken özelliği 1, 2, 3, 4 çeşit güveç vardı. Bunlardan bir tanesi kuzu güveç, bir tanesi dana güveç, bir tanesi tavuk güveç, bir diğeri ise etsiz güveç. Yani misafirlerimiz bugün güveç yemek isterlerse damak zevklerine uygun 4 farklı güveç çeşidi var. Bunun dışında biraz böyle farklı bir lezzet olarak jalapeno biberli, kıymalı, bu yemeğin adını hatırlayamadım, Meksika yemeği, Jolly con carne mi öyle bir şeydi vallahi. Mısırlı, kıymalı, hafif acılı, lavaş ekmeğine sarılan bir Meksika yemeği yine seçenek olarak sunulmuş. Burada fırın makarna var. Burada köylü patates var. Yine isterseniz kızartmalar burada. Balık buğulama, fırında balık yemek isterseniz ızgara vardı ama onun dışında balık buğulama da bir seçenek. Yine devam ettiğimizde hani olmazsa olmaz pirinç pilavı güveçlerin yanına tercih edebilirsiniz. Ya da tas kebabı tercih edebilirsiniz. Patatesli, havuçlu, gayet güzel. Burada piliç Topkapı var. Yine farklı bir alternatif olarak deneyimleyebilirsiniz. Burada somon var yine fırında. Dilediğiniz gibi balığın neresini istiyorsanız buradan servisinizi alabilirsiniz. Ege otları kavurması yine bir seçenek. Burada risotto var. Yine yanında ızgara sebzelerle beraber tercih edilebilir. Burada güzel yumuşak dana eti mutakana olarak sunulmuş. Özür dilerim. Yumuşak kuzu eti mutakana olarak sunulmuş. Kuru fasulye, ıspanaklı köfte, meyhane pilavı ve dana fırın yemeği seçenekler arasında.
Makarna seven misafirlerin içinde burada makarna köşesi var. Yine orijinal. Bugün mesela kremalı mantarlı ya da sebzeli makarna gibi seçenekler değişerek sunuluyor. Şimdi aslında ben hızlı geçtim. Misafirler gelmek üzereler. Ama esas ifade etmek istediğim Rixos Premium Göcek'te büfede hem çok çeşit, lezzet konusunda ben kefilim zaten çünkü mutfak ekibi çok deneyimli. Bunun dışında otelin genel özelliğini yansıtacak şekilde sizi yormadan her şey bir arada sunuluyor. İsterseniz bir de tatlı büfesine göz atalım. Buyurun. Büfe ile ilgili sunumlarımızın final kısmında tabii ki yine tatlı ve meyve bölümü var. İsterseniz size fikir vermek adına şöyle bir dolaşalım. Tatlı ve meyve bölümünde neler var, neler yoksa göstermeye çalışalım. Rixos Premium Göcek'te yemeğinizin sonunda tatlı büfesine geldiğinizde şöyle bir fırın sütlaçlar önce gözüme çarptı. Burada çok güzel bir San Sebastian gözüme çarptı. Çikolata sosuyla beraber sizleri bekliyor. Her ne kadar ben San Sebastian yerken çikolata sosu dökülmemesi gerektiğini savunsam da soğuk meyveler, mevsim meyveleri, karpuz, kavun, incir, incirler de bayağı bir olgunlaştı bu bölgede. Gayet güzel görünüyor. Bunun dışında yöresel lezzetler var. Dilim pastalar, mozaik pasta, işte muzlu pastalar. Burada kocaman bir yaş pasta var. İlk kim gelip kesecek vallahi merak ettim. Çok güzel görünüyor o da. Bu tarafta bizim Türk misafirimizin vazgeçemediği baklava kısmı. Soğuk baklava, fıstıklı baklava, havuç dilimi baklava, sütlü baklava böyle gidiyor. Burada cevizlisi de var. Hani baklava seven misafirimiz için 4-5 çeşit gayet güzel. Bu arada oteldeki misafir sayısını tekrar hatırlatıyorum. Burası butik 5 yıldız niteliğinde bir tesis ve oda sayısıyla misafir sayısıyla orantıladığımız zaman birçok daha kalabalık otellere göre büfenin son derece zenginlik içerisinde sunulduğunu söyleyebilirim. Buradaki fırınımızı zaten göstermiştik. Bu şekilde Turkuaz isimli ana restoranda biz tatlı büfesiyle işi finalize etmiş olduk. Bu anlamda bilgilendirmeler yaptığımı düşünüyorum. Sonrasında ise alakart restoranlar var. Turkuaz isimli ana restoran dışında akşam yemeğinizi alakart restorandan almak isterseniz hangi seçenekler sizi bekliyor bunu göstermek istiyorum. Buyurun devam edelim. Büfe görüntülerinden sonra oturma alanlarında içeride biraz göstermiştim. Şimdi dışarıdaki teras bölümünde göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir atmosfer. Oteldeki misafir sayısının belli sayıda olması, daha doğrusu az sayıda olması sebebiyle burada gayet sükunet içinde, gayet güzel, gayet keyifli bir akşam yemeğini misafirimiz sunuyorlar Rixos Premium Göcek'te. Yani bu alan dışında tabii bir de alakart restoran seçenekleri var. Turkuaz isimli ana restoran dışında tesiste 4 tane alakart var. Bunlardan bir tanesi People's 24 saat açık. Gün içinde gezerken bahsetmiştim. Ama onun dışında 3 tane alakart restoran, İtalyan, deniz mahsulleri ve şovlu uzak doğu menülerinin sunulduğu Teppanyaki'den de bahsetmek isterim. Müsaadenizle Turkuaz'dan sonra hemen aşağı inerek alakart restoran örneklerini size göstermek istiyorum. Lütfen Rixos Premium Göcek'le tatil yapmaya karar verdiyseniz aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimiz var. Ve tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Rixos Premium Göcek rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz diyerek akşam yemeği ile ilgili alakart restoranları keşfe çıkmak üzere ana restorandan şimdilik ayrılıyorum. Turkuaz'dan sonra tabii ana restoran, kahvaltı öğle akşam yemeği açık büfe Turkuaz'da konsept halinde. Ama akşam yemeğinizi biraz daha farklı bir ortamda, biraz daha izole, biraz daha size özelleştirilmiş farklı dekorasyonda bir ortamda olmak isterseniz o zaman da alakart restoranı tercih edebilirsiniz. Şimdi Rixos Premium Göcek'te 4 tane alakart restoran var. Bunlardan bir tanesi People's. People's'ı ayırıyorum çünkü orası zaten ücretsiz alakartımızdı. Gündüz menüleri, akşam menüleri ve gece menüleriyle ayrı ayrı size hizmet veriyor. Yalnız People's'ta ayrıyeten bilgi vereceğim size, akşam yemeği için bir rezervasyon yaptırmanız gerekiyor ücretsiz. Bunun yanı sıra şu anda bulunduğumuz La Oliva, bunun dışında bir deniz mahsulü alakartı, bir de teppanyaki alakartı var. Şovlu uzak doğu mutfağı, Asya mutfağından lezzetler sunuluyor. Bu alakartlarda rezervasyonlu ve küver ücreti ödeyerek ortalama zannediyorum İtalyan ve balık için 20-25 euro civarında bir rezervasyon ücreti var. Ama yemeklere ekstra ücret ödemeden, içeceklere ekstra ücret ödemeden hizmet alabiliyorsunuz. Akşam yemeğinizi biraz daha farklı bir ortamda, biraz daha farklı bir ambiyansa almak isterseniz ana restoran dışında alakart restoran seçenekleri de sizlerin hizmetine sunmuş olacak. Ben bu arada örnek olarak La Oliva'yı da sizlere göstermiş oldum. Eğer fırsat var ise, hazır ise diğer alakartlardan da kısa görüntüler paylaşarak sizlere Rixos Premium Göcek'te hemen arkamızda görünen Turkuaz isimli ana restoran alternatif olarak bu alanı göstermiş olmak istedim. Gördüğünüz gibi son derece az sayıda masa var. Hani burası toplam 40-50 kişilik bir alan. Biraz daha izole, biraz daha özel, biraz daha farklı ambiyansta yemek almanıza olanak sağlayacaklardır. Ben de size anlatmak, bilgi vermek istedim. Şimdi alakart restoranları bitirmeye çalışacağım. Diğerlerine müsaitlik varsa onlardan da görüntü aktarmaya çalışacağım size.
Rixos Premium Göcek'te alakart restoranlarla ilgili fikir vermek adına bir de Daydala'dan bahsetmek istiyorum. Renklerden anlayacağınız üzere ve dekorasyon anlayacağınız üzere burası deniz mahsulleri ve balık alakartı olarak yine rezervasyonlu, yine bir servis ücreti var. Ama gördüğünüz ortamda gayet keyifle burada yemeğinizi alabilirsiniz. Şu anda canlı müzik için denemeler yapılıyor. Ses sizi rahatsız ediyorsa kusura bakmayın ama orada arkadaşlarımız şu anda yemek sonrasında başlayacak canlı müzik programının çalışmalarını yapıyorlar. Ben de bu arada alakartları size anlatmaya çalışıyorum. Ve Daydala ile ilgili zannediyorum fikir vermiş oldum. Böyle gayet güzel bir bahçe içerisinde. Denize son derece yakınız. Ve buradan sonra bir de teppanyaki alakart var. Müsaitlik varsa da göstermeye çalışacağım size. Bu şekilde hem İtalyan alakartı hem balık alakartı hem teppanyaki alakartı hem de ana restoranı göstermiş olduk. Peoples'ı zaten anlattık. O biliyorsunuz artık Rixos'ların demirbaşlarından Peoples'ı mutlaka değerlendiriyorsunuzdur gün içerisinde gittiğiniz Rixos otellerine. Buraya geldiğiniz zaman da Peoples'ın tadını çıkartacağından eminim. Ve bundan sonra tekrar bakalım teppanyaki'de müsaitlik varsa bir de orayı göstermek istiyorum size. Şimdi size Rixos Premium Göcek'in kalbi diyebileceğimiz bir restorandan, alakart restorandan bahsedeceğim. Peoples'ın önündeyiz. Denize, marinaya birkaç adım mesafedeyiz. Çok güzel bir atmosferi var. Peoples'ın en büyük özelliği, daha önce Rixos Otel'de kalan misafirimiz hatırlayacaklardır, 24 saat açık olması ve ücretsiz alakart şeklinde hizmet vermesi. Bu büyük bir ayrıcalık. Burada gündüz menüleri, akşam menüleri ve gece menüleri olarak 3 farklı menü misafirlerimize rezervasyonsuz ve ücretsiz diyeceğim. Sadece akşam yemeği için bir rezervasyon yapmamız gerekebilir. Ama gündüz menülerinde, yani siz plajdan geldiğinizde, havuzdan çıkıp geldiğinizde herhangi bir rezervasyona ihtiyaç duymayacaksınız. Gece menülerini alırken eğlenceden sonra çıkıp geldiğinizde herhangi bir rezervasyona ihtiyaç duymayacaksınız. Ama akşam saatlerinde belirli bir sayıda kontenjan olmasından dolayı bir rezervasyon yapmanız gerekebilir ama ücret ödemeyeceksiniz. Yani diğer alakartlardan farklı olarak tabii ki otelin bünyesinde teppanyaki, Daydala gibi deniz mahsulü alakartı veya İtalyan alakartı gibi seçenekler var. Ama oradakilerin rezervasyonlu ve küver ücreti olmasının tam aksine Peoples'ta hiçbir ücret ödemeden rezervasyon yaptırmak kaydıyla akşam yemeklerinde, rezervasyonsuz olarak gündüz ve gece menülerinde inanılmaz güzel menüleri alabilirsiniz. Çok da güzel kokteylleri var. Rixos Premium Göcek'teyiz. Akşam yemeğimizi Turkuaz isimli ana restoran dışında Peoples Alakart'ta almayı tercih ettik. Herhangi bir ilave ücret ödemeden rezervasyon yaptırmak kaydıyla akşam yemeğinizi açık büfe yerine Peoples Alakart'ta alabiliyorsunuz. Ve örnek olarak bu akşamki menümüzden çok kısaca fikir verecek bir bilgi paylaşmak istiyorum. Tabii burada gündüz menüsü, akşam menüsü ve gece menüsü olarak farklı seçenekler var. Örneğin biz bu menümüz için Peoples Gourmet isimli özel bir nevi çökertme diyelim. Aslında çökertmeye çok benziyor ama Peoples'taki şeflerimizin özel dokunuşlarıyla hazırlanan bir menü söyledik. Burada güzel çoban salatamız var yine mevsim otlarıyla ve ilaveten de güzel bir risotto con gamberi söyledik. Yani safranlı, karidesli, yine parmesan, tereyağı vesaire böyle güzel bir sunumla. Yanında da ben bulaş tercih ettim. İbrahim kardeşim de kola tercih etti her zamanki gibi. Ama size bilgi vermek adına Turkuaz restoran yerine, açık büfe sunum yerine, tabii ki açık büfede çeşitler konusunda orada anlık olarak büfe seçim yapabileceğini zaten anlatmıştım az önce. Ama herhangi bir ilave ücret ödemeden, servis ücreti ödemeden, küver ücreti ödemeden Peoples'tan da rezervasyon yapılmak kaydıyla böyle bir sunum, gayet güzel bir alakart restoran ortamında akşam yemeğinizi keyifli bir deneyime dönüştürebileceğinizi hatırlatmak için sizlere bilgi vermek istedim. Şimdiden Rixos Premium Göcek'te tatil yapacak misafirlerimize bu bilgileri aktarmış olmak istedim ve afiyet olsun diyorum. Rixos Premium Göcek'te şimdi bir başka alakart örneğini göstermek istiyorum size. Seçenek olarak teppanyaki'yi de akşam yemeğinizde deneyime dönüştürecek bir ortamla beraber seçebilirsiniz elbette. Turkuaz isimli ana restoran dışında hem deniz mahsulü alakartı, Daydala, hem İtalyan alakartı, hem Peoples hem de teppanyaki seçenekler arasında ayrı ayrı detaylıca anlatmak istiyorum size. Her birinde bilgileri tekrarlıyorum ki olabildiği kadar sizlerin seçiminize yardımcı olmaya çalışıyorum. Teppanyaki'nin tabii diğerlerinden farklı bir özelliği var. Denize en yakın olan alakart teppanyaki alakartı. Burada bildiğiniz gibi uzak doğu menüleri, Asya menüleri bir şefimizin, usta bir şefimizin şovları eşliğinde size sunuluyor. Yani hani bu benzetme ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bizim ocakbaşı gibi düşünebilirsiniz. Elbette bu alakart içinde bir rezervasyon yaptırmanız ve servis ücreti ödemeniz gerekiyor. Çünkü son derece sınırlı sayıda yer var gördüğünüz gibi. Diğer alakartlarda ücret zannediyorum 25 euroydu öğrendiğim kadarıyla. Burada ise ücret 50 euro. Bunun karşılığında size burada
özel menüleri dilediğiniz kadar yine konsept halindeki alkollü içecekler de eşlik edecek şekilde sınırsız olmak kaydıyla menü dahilinde sunuyorlar. Teppanyaki'nin bu güzel ortamını da gösterdikten sonra bu akşamki alakart sunumumuzla ilgili bilgilendirme tamamlamış olduk. Böylelikle Rixos Premium Göcek'te tatiliniz sırasında siz de alakart restoranı değerlendirebileceksiniz. Lütfen rezervasyon yaptırmaya karar verdiyseniz her zaman söylediğim ricamı tekrarlıyorum. Aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimiz var. Rixos Premium Göcek rezervasyonunuzu tatil ekibimizi tercih ederek yaptırmanızı, ETS tur acentesi olduğumuz için bu rezervasyonları memnuniyetle gerçekleştirmek için ekibimizin ofiste beklediğini ben özellikle sizden rica ediyorum, hatırlatmak istiyorum. Değerli rezervasyon taleplerinizde tatil ekibimizi tercih etmeniz bizim için çok çok önemli. Bütün çalışmalarımız bu amaçla yapılıyor diyelim ve buradan sonra artık canlı müzik programıyla beraber Rixos Premium Göcek'te akşam anlatımlarımızı tamamlamış olacağız. Rixos Premium Göcek'te akşam yemeğinizi deneyime dönüştürmeniz için tabii farklı alternatifler var. Bunlardan bahsetmiştim ve özellikle Peoples'la bir yemek sunumunu örnek olarak göstermiştim. Ama Daydala'dan özellikle bahsetmek istiyorum. Ali Şef'imle beraber size deniz mahsullerinden oluşan bir masada hangi örnek menüler olabiliyor size göstermek istiyoruz. Ali Şef'im iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Elinize sağlık, zahmet verdik. Ne Böyle demek bir efendim, her masayı zaman. lütfen anlayışınıza sığınarak özellikle söylemek istiyorum. Tamamen sizlere bilgi olarak sunum yapmak amacıyla hazırlanmış bir masadır. Ali Şef'im özetler misiniz bize neler var masada? Efendim ilk başta geldiğiniz zaman mezelerimizle karşılıyoruz sizi. Soğuk başlangıçlarımızla karşılıyoruz. Daha sonra bunun eşliğinde salatalarımız, ara sıcaklarımız. Ama en özelliği de ana yemeklerimizden bahsedeyim. Şefin spesiyeli kadayıf, levrek var. Kadayıfta levrek. Kadayıfta levrek. Harika. Arasında ıspanak sote, mozzarella peyniri ve çiğ katmanlı levrekten oluşup çiğ kadayıfla sarıp ön bir işlemden geçirip daha sonra fırında pişirip herhangi bir yağ çekme olasılığı da olmayan bir şey. Evet. Fırında pişiriyoruz. Üzerine de ekşi krema sos kullanıyoruz. Evet. Böyle de minimalist bir çalışmayla servis ediyoruz. Enfes. Tabii biz bunu aslında Daydala'nın imza menülerinden birisi olarak ifade edebiliriz. Buna benzer bildiğim kadarıyla birkaç menü daha var. Evet, bir tane başlangıçta, bir tane ara sıcakta, bir tane ana yemekte, tatlıda da aynı şekilde tatlılarımız var. Yani klasik deniz mahsulleri alakartlarında olan her zaman rahatlıkla alışılagelmiş verdiğim siparişlerin dışında Ali Şef'imin imza menülerinden de tatmanızı tavsiye ederiz. Biz bu akşam yine tekrar söylüyorum anlayışınıza sığınarak böyle bir masayı örnek olarak anlatmak istedik. Rixos Premium Göcek tatilin sırasında Turkuaz ana restoranda açık büfe, Peoples isimli alakart restoranda ücretsiz ama rezervasyonlu akşam yemeği ama Daydala'da da böyle hemen canlı müzik sahnesinin yanı başında güzel menüler sizleri bekliyor olacak. Rezervasyon yaptırmanız ve küçük bir küver ücreti ödemeniz gerekiyor. Zannediyorum şu anda 25 euroluk bir ücreti var. Ancak bu ücretle beraber sınırsız menüler ve konsept dahilinde sınırsız alkollü içecek, rakı çeşitleri, şarap çeşitleri tabii ki alabiliyorsunuz. Dilerseniz alkolsüz içecekler de sunuluyor. Bunu da bilgi olarak ekledikten sonra artık Rixos Premium Göcek'te bir alakart restoranda menü örneği daha sizlere bilgi olarak aktarmış olduk. Çok bir hatırlatma daha yapmak istiyoruz. Özellikle misafirlerimizin özel hassasiyeti olan durumlar olabilir. Glutensiz, vegan, vejetaryen veya çölyak hastalığı gibi durumlar olabilir. Bu durumda şeflerimize önceden haber verirseniz sizin özellikle ihtiyaç duyduğunuz veya damak zevkinize uygun menüler hazırlanabiliyor. Evet. Mesela Ali Şefim diyor ki menüde yok ama isterlerse tuzda balık bile yaparız onlara. Sadece bir gün önceden haberimiz olması yeterli. Bir gün önceden haber verilmesi yeterli olacak. Bu da yine Rixos Premium Göcek'te kişiye özel hizmet verilmesi konseptini bence özetliyor. Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Halihazırda ben akşam saatlerinde çektiğim Nox Bar'ın görüntüsünü de burada ekleyerek sizleri bilgilendirmek istiyorum. Çünkü otelin akşam saatlerinde kalbi diyebileceğimiz son derece keyifli bir ortam burası. Hem buradaki bistro masalarda dinlenebilir. Aynı zamanda birazdan başlayacak canlı müzik sahnesini kısaca göstermek istiyorum. Keyfinize göre bir masa seçtikten sonra kokteylin sipariş verebilirsiniz. Gülben Hanım şu anda sunumları hazırlıyor. Misafirin siparişleri masalarına gidiyor. Kolay gelsin. Tabii ki premium marka birçok içecek. Biliyorum merak ediyorsunuz. Fikir vermek için hemen şöyle söyleyeyim. Single maltlar, bourbonlar, scotchlar, mesela Gentleman Jack, Singleton gibi markalar zannediyorum size fikir vermesi açısından yeterli olacaktır. Elbette şişe bira sunumu var. Alkolsüz bira sunumu var. Red Bull konsepte dahil değil mi Gülben Hanım? Red Bull konsepte dahil. Biralar, meşrubatlar kutu olarak servis ediliyor. Sonuçta Rixos Premium Göcek'teyiz. Hani bunları tek tek saymakta çok belki gerek kalmayabilecektir. Dolayısıyla burada dilerseniz de
sizlere imza kokteylleri, damak zevkinize uygun kokteyller Gülben Hanım veya diğer arkadaşlarımız, barman arkadaşlarımız, barmaid arkadaşlarımız sizler için hazırlıyor olacaklar. Kısaca Nox Bar'ın genel ortamını böyle göstermek istedim size ve birazdan başlayacak canlı müziği de yine programımıza akşam saatlerine ekleyeceğiz diyorum. Devam ediyoruz. Buyurun. Yıldızların altında gözlerim kapansa da yıldızların altında gözlerim kapansa da yıldızların altında